Merhaba. Eşcinsellik ve transseksüellik üzerine yazdığı kitaplarla bu alanda önemli bir otorite olan üroloji profesörü Doktor Zeki Bayraktar ile Aileden Zürriyete başlığı altında çok önemli konuları ele aldık. Hocamız hem bilimsel uzmanlığı hem de ilahiyatçı kimliğiyle meselenin biyolojik, psikolojik, toplumsal ve dini boyutlarını bütüncül bir yaklaşımla ele alırken çocuğun bireysel kimliğini kazanma sürecinde ailelerin kritik rolüne dikkat çekti. Birçok konuda ezberlerimizi bozan tespitler ve çözüm önerileri sundu. Gelin sağlam bir toplum inşa etmek için birlikte öğrenelim, farkındalık kazanalım ve geleceğimiz için doğru adımlar atalım. Daha fazlası için YouTube Ev Dersleri kanalımıza davetlisiniz. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Merhaba sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Gündemi ayetlerle okuduğumuz Ev Dersleri programımızın 10. bölümüne hoş geldiniz. Kıymetli hocam, evimize de hoş geldiniz, programımıza da hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Hocam, sizin gibi derin bilgi ve deneyime sahip, üstelik de manevi yönü olan bir bilim adamını burada ağırlamaktan dolayı gerçekten hem çok mutlu hem de aynı zamanda heyecanlıyızdır. Heyecanımız da herhalde yansıyordur hocam, fark ediyorsunuzdur. Bugün toplumda farklı açılardan tartışılan bir konuyu ele alıyoruz. Eşcinsellik, transseksüellik ve ailelerin bu konuda yaptıkları ölümcül hatalar neler? Hocamızla inşallah bunu konuşacağız. Ben sözü hocamıza bırakmadan önce Rabbimizin bize sunduğu yol haritası olacak olan ayetimizi okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Necm suresinin 45 ve 46. ayetleri. İki eşi, erkeği ve dişiyi yarattığı, ölçüsü konduğu sırada döllenmiş yumurtadan. Yumurta döllendiği sırada cinsiyetler erkek ve dişi olarak belirlenmiş hocam. Bunun üçüncü bir hali var mı? Hayır, elbette ki yok. Ama bu karıştırılan bir konu biliyorsunuz. Erkek ve dişi olarak yaratıldık ve erkek ve dişi olarak hayatı idame ettiriyoruz. Doğan her bireyin biyolojik cinsiyeti ya erkektir ya da dişidir. Fakat bazıları karıştırdığı için bu kitabımdan da göstereyim. Intersex dediğimiz bir durum var biliyorsunuz. Evet. Şu kitabımızda uzun uzun anlattığımız bir konudur bu. Intersex üçüncü bir cinsiyet değil, cinsel organlarda doğumsal sakatlık halidir. En basit haliyle ifade edersek. Yani bu bireylerde ya erkektir ya dişidir. Ama nasıl ki bir bebeğin kolunda sakatlık olabiliyor, ayağında sakatlık olabiliyor, Ya da tavşan dudak olarak tavşan dudak doğabiliyor. olabiliyor, burun, beyin, yani insan bedeninde bulunan bütün organlarda sakatlık olabiliyor. Bunu hepimiz biliyoruz, değil mi? Tabii. Şimdi doğan bir bebeğin kolunda, elinde, dudağında sakatlık olduğu zaman bu çocuğun cinsiyeti nedir diye bir karmaşa yaşanmıyor. Çünkü genital organlarına bakılıyor, erkek veya dişi deniyor. Peki bu sakatlık cinsel organlarda olamaz mı? Tabii ki olabilir. İşte o zaman biz buna intersex diyoruz. Diğer adıyla hermafrodit. Fıkıhtaki dili de hünsa, buna hünsay müşkil. Bu aslında erkek veya kız çocuğu olarak doğan o bebeğin cinsel organlarının tam olarak olgunlaşmamış olması, eksik olgunlaşması veya ara kategoride durması anlamına gelen bir şeydir. Dolayısıyla bu üçüncü bir kategori değildir. Yani erkek, dişi ve bir de üçüncü kategori şudur diye bir olay söz konusu değil. Onlar erkek veya dişidir. Biz gerekli tetkikleri yaparak hangi cinsiyete ait iseler o cinsiyetin ihtiyaç duyduğu onarımı, cerrahi onarım gerekiyorsa ameliyat, hormonsa hormon yapıyoruz. Bunun intersex konusunun eşcinsellikle, homoseksüellik ve transseksüellikle asla karıştırılmaması lazım. Peki hocam o LGBTİ'nin iyisi intersex oluyor değil mi? Bu ne zaman buraya girdi hocam ve ne amaçla girmiş olabilir? Şimdi maalesef o LGBT aktivitesi intersex grubu da azınlık grubu olarak kabul ettiği için kendi aktivitesinin alanını genişletmek için oraya dahil etti bu. Ben bütün sunumlarımda söylüyorum, yazılarımda söylüyorum. Siz de dinlediniz, gördünüz. Oradaki LGBT bir gruptur
İ ayrı bir grup. Yani bunun kesinlikle karıştırılmaması lazım. Şimdi o zaman LGBT'nin ne olduğunu da tarif edelim de ondan sonra zeminimiz oluşsun. Oraya girmeden önce. Buyurun. Şimdi aklıma takıldı çünkü bununla ilgili bazı videolar da izledim. Bazı kitaplarda da okudum. Intersex olan bir çocuğun bu ayrım ameliyatına siz mi karar veriyorsunuz? Çocuklar kendileri mi hani karar veriyor? Ne bileyim belli bir yaşı var mı? Ne bileyim 14 yaşına gelene kadar hormonlara ya da tercihlerine mi bakılıyor? Yok, şimdi şöyle. Şimdi çocukta bir sakatlık var veya şöyle diyelim, çocukta bir hastalık var. Bu çocukla ilgili tedavi kararlarını kim veriyor ve onaylıyor? Hekimler öneriyor, ebeveyni onaylar, değil mi? Çocuk adına, çocuğun yüksek menfaati adına ebeveyni burada rol sahibi, karar sahibidir. Intersex bebeklerin durumu da tıbbi olarak inceleme yapılır. Hangi cinsiyette olduğu tespit edilir, ona göre ihtiyaç duyduğu tedavi yapılır. Bu tedaviyi tabii ki biz yapıyoruz, biz öneriyoruz ama buna onay veren elbette ki ebeveynleri oluyor. 2 yaşından önce bu tedaviyi yapmak ve tamamlamak gerekiyor. Neden 2 yaşından önce? Biraz sonra konuşacağız. Şimdi eşcinsellik ve transseksüellik konusunun zemini cinsiyet kimlik bozukluğuna dayanıyor. Onu biraz açmamız lazım biraz sonra. Cinsiyet kimlik gelişimi erken çocukluk döneminden itibaren başlıyor ve kritik evre hatta 1-6 yaş arasıdır. 2 yaşından önce çocuk hangi cinsiyette olduğunu bilecek ve kendisinde bir eksiklik hissetmeyecek ki sağlıklı cinsiyet kimliğini geliştirebilsin. Dolayısıyla burada tedavi için ideal dönem 2 yaşından öncedir. Bazı çok nadir durumlarda bu tedavi yaşı gecikebiliyor. Niye gecikebiliyor? Çocuğun intersex olduğunu ne anne baba anlıyor ne de bir hekim kontrolüne gidebiliyor. Hatta bazı çok nadir olgularda normal bir muayenede de bu belli olmuyor. Dolayısıyla bu çocukların intersex olduğu ancak ergenlik döneminde anlaşılabiliyor. Çünkü örneğin erkek çocuk olduğu halde kız çocuk olarak algılanıyor. Kız çocuk gibi büyütülüyor ama ergenlik döneminde bir bakılıyor ki aslında testosteron etkisiyle erkeksi belirtiler ortaya çıkmış. O zaman işte iş biraz karmaşık hale geliyor. Burada kararı kim veriyor? Orada yine hekimlerin durumu, ebeveynin durumu ve bireyin kendi durumu olabiliyor. Burada bizim yine bu kitapta detaylı anlatıyoruz. Bakılan önemli kriterler var. Yani hiç kimsenin şahsi görüşüne göre verilmez bu karar. Birinci kriter burada bu bireyin hangi cinsiyette olursa üreme potansiyeli var. Yani anne olma şansı var mı, baba olma şansı var mı? İlk baktığımız şey bu. Eğer anne olma potansiyeli varsa doğal olarak dişi yönde tayin Hareket yapılır. ediliyor. Baba olma potansiyeli varsa doğal olarak erkek yönde atama yapılır. Eğer her ikisi de mümkün değilse yani ne anne ne baba olma şansı var. O zaman ikinci baktığımız kriter hangi cinsiyette olursa yeterli cinsel işlevi olabilir. Ona bakılır. Ondan sonra yine üçüncü kriter olarak eğer bu biraz gecikmiş bir yaş ise hangi cinsiyetin cinsiyet kimliğini geliştirmiş. Ona bakılır. Sosyal rolleri nedir? Kendi psikolojik cinsiyeti veya tanımladığı fizyonomisi nedir gibi 5-6 kritere bakılarak atama yapılır. Atama ifadesi teknik bir terimdir. Yani cinsiyet ataması hangi cinsiyetten olduğunu belirlenmesi, tespit edilmesi anlamında. Bu şekilde kriterleri var özellikle. Yine de kitabınızda ve söyleşilerinizde o üçüncü bir cinsiyet değildir. Zaten onun hormonu erkeklik ya da dişilik üzerine vardır diye. Yani neticede iç veya dış genital organlarda bir sakatlık hali. Bunu böyle anlayacağız. Evet. Erkek ama genital organları yeterince gelişmemiş. Veya kız ama genital organları yeterince gelişmemiş. Bu yine hatalı bir niteleme var burada biliyorsunuz. Çift cinsiyetli nitelemesi. Evet hocam, evet. Çift cinsiyetli nitelemesi de yanlıştır, hatalıdır. Böyle bir olay yok. Ama neden böyle niteleme yapılıyor? Bunun nedeni şu. Şimdi bir bebeğin erkek bebekse baktığınız zaman erkek bebek olduğunu nasıl anlıyoruz? Eğer çocuğun penisi varsa ve yumurtaları varsa erkek diyoruz. Penis ve yumurta yoksa kız çocuğu diyoruz labial görüntüde olduğu için.
Ama şöyle düşünelim, yani diyelim ki bu bir kız çocuğu olabilir. Yumurta yok ama klitoris hipertrofisi dediğimiz androjen hormonu nedeniyle biraz fazla büyümüş bir klitorisi bir çocuğun pipisi gibi görünebilir. O zaman yani bunda hem penis var hem dişilik organı var diye algılanıyor. Hatalı bir algılama bu. Çift cinsiyetli nitelemesinin nedeni bu ama bu hatalı bir niteleme. Evet, Bu kavramlar çok önemli. Tabii. Yani çift cinsiyetli dediğiniz zaman nedir? Ne olacak? Yani hem iç genital organlar hem dış genital organlar her iki cinsiyete ait bütün organları da ihtiva edecek. Böyle bir yapı yok. Zaten ayete de ters. Yani görüntü olarak eksik gelişen doku, eksik gelişen organ olabilir ama o çift cinsiyetli, çift organ anlamına gelmez. O zaman bu LGBTİ'nin Evet. iyisini ayırdık. Evet, oradaki LGBTİ'nin intersex, onu ayırıyoruz. Evet. LGBT ne demek? Evet hocam. Lezbiyen kelimesinin baş harfi. Lezbiyen kadın eşcinsel demek. Gay, erkek eşcinsel demek. Biseksüel her iki cinsiyete de eğilimi olan demek. T de transseksüel, o da transseksüel. Transseksüelle eşcinsel, yani ilk LGB eşcinsel grubu oluşturuyor. T de transseksüeli. Şimdi burada da şöyle bir karmaşa yaşanıyor. Eşcinsellikle transseksüellik arasında nihai davranış biçimi açısından bir farklılık var. Bu farklılık ikisinin farklı bir mekanizmaya dayandığı varsayımına, hatalı varsayımına götürüyor insanları. Bu da doğru değil. Şöyle ki, şimdi eşcinsel bireyler kendi anatomik bedenleriyle kavga etmezler. Yani bir gay erkek kendi bedenini kabul eder, erkek olduğunu kabul eder ama der ki ben erkeğim ama erotik ve romantik ilgi kadına değil de erkeğe duyuyorum der. Kadın da ben kadınım ama ilgi erkeğe değil kadına duyuyorum der. Buna eşcinsel diyoruz. Transseksüel ise kendi bedeniyle kavga eder. Yani erkek ise erkek bedenine hapsolmuş bir kadınım der. Erkeklik organlarını kestirip attırmak ister. Bize gelip mesela benim testislerimi al der, penisimi al der. Ondan rahatsız olur. Disfori diyoruz biz buna. Anatomik disfori, hoşnutsuzluk. Mesela bu bir kız çocuğuysa, günümüzde özellikle hakikaten çok artış var bu vaka gruplarında. Özellikle ergenlik döneminde. Bu kız çocuğu kendisinin kadın olduğunu kabul etmek istemez ve kadın olduğunu izhar eden yapı, görüntü ve organlarından kurtulmak ister. İlk kurtulmak istediği organlarda göğüsleri, memeleri olur yani ve bunu şiddetle, ameliyatla kestirip attırmak ister, rahatsız olur. Dolayısıyla transseksüellerle eşcinseller arasında böyle bir fark var. Ama bu fark kökene geldiğimiz zaman ortadan kaldırıyor. İkisinin de, yani eşcinselliğin de transseksüelliğin de arka planında ağırlıklı olarak cinsiyet kimlik bozukluğu yatıyor. İkisi de aynı zeminden çıkıyor. Aradaki fark şudur. Cinsiyet kimlik gelişimi erken çocukluk döneminde başlar demiştik. Bu sağlıklı bir şekilde ilerlerse işte 1 yaşında başlayıp ergenlik döneminin sonuna kadar devam eden bir süreçtir bu. Erken çocukluk dönemi 1-6 yaş önemli, akran çağı 6-12 yaş önemli ve ergenlik dönemi önemli. Eğer çocuk erken dönemden itibaren bu cinsiyet kimlik karmaşasına girerse biz buna cinsiyet kimlik bozukluğu diyoruz. Yeni adıyla cinsiyet hoşnutsuzluğu. Cinsiyet hoşnutsuzluğu içerisinde olan bir çocuk bu şekilde akran dönemini de geçer, ergenlik dönemine kadar gelirse ve bu arada herhangi bir müdahale, profesyonel müdahale olmazsa, yani danışmanlık, psikolojik destek vesaire alınmazsa, yani aile fark etmezse veya fark ettiği halde ne yapacağını bilemezse, şu veya bu nedenden dolayı bu çocuk ergenlik dönemine kadar bu şekilde gelirse bunların %70-80'i cinsiyet hoşnutsuzluğu, yani bedeniyle kavga etmekten vazgeçer. Bedenini kabullenmeye başlar. İşte bunlar eşcinsel olarak devam ederler ağırlıklı olarak. Yani transseksüel aşamasına girmeden orada bedeniyle barışık ama eşcinsel bedeniyle olarak barışık hale gelir ama cinsiyet kimlik karmaşası nedeniyle o heteroseksüel gelişimi başaramadığı için eşcinsel olarak devam eder ağırlıklı olarak. Ama yaklaşık %10-20'lik kısmı da bu cinsiyet hoşnutsuzluğu dediğimiz şey aynen devam eder. Hiç gerilemez. Ergenlik döneminin sonunda da hala bu
aynı şekilde devam ederse işte bu da transseksüel olarak Transseksüel. karşımıza çıkıyor. Hocam kitabınızı şöyle bir elime Evet, alayım. buyurun. Biraz önce hani hapisten bahsetmiştiniz. Bedenini hapis olarak görüyor demiştiniz. Kitaplarınızın aslında kapakları da çok güzel. Bu da çok güzel. Burada Vedat da, Yılmaz Hoca yapmıştı. Bunu Buna Vedat kendisine Yılmaz de Hoca. selam olsun. Olabilecek en güzel anlatım şekli herhalde bu olsa Evet. gerek değil mi hocam? Transseksüelde de maviyi simgeleyen, ki bunun da hani Evet, hasbelkader seçilmiş bir renk değil. Tabii. Pembe de aynı şekilde. Ve bu ortadaki şey ne hocam? Yani bu Şimdi ne? o karmaşayı temsil ediyor. Hı hı. İşte bu erkek de kadın da kendisini o bedende hapsolmuş olduğunu düşünüyor. Cerrahi müdahaleyle, yani genital organlarını kestirerek öyle diyelim, bu şeyden özgürleşeceğini düşünüyor maalesef, ama o işte makas, cerrahi sembolle Cerrahi sembolü. aslında ne erkek ne olduğu belli olmayan bir bir cinsiyete dönüşüyor. dönüşü. Sloganımız var biliyorsunuz. Cinsiyet değiştirme ameliyatı diye nitelenen ameliyatlar cinsiyeti değiştiren değil, iptal eden ameliyatlardır. ameliyat. Onu ikinci bölümde anlatmaya, inşallah detaylandıracağız. programda Kapağınız gerçekten çok güzel. Arka arkaya böyle çok şeyler konuştuk. Ama şeye girelim hocam tekrar. Eminim izleyicilerimiz de heyecanla bu kısmı bekliyorlar. Çünkü başlığımızda anne babaların yaptığı ölümcül hatalar. Evet. Şimdi hocam cinsel kimlik dediniz. 0-2-0-3 yaş, hatta 1-6 yaş arasının çok önemli olduğunu söylediniz. Bu arada hocam neler yaşanıyor? Neler oluyor? Yani bir anne baba çocuğu için nasıl ölümcül hatalar yapıp da böyle bir yönlendirmenin içerisine, üstelik de farkında olmadan giriyorlar? Hiçbir anne baba kendi çocuğunun eşcinsel ya da transseksüel olmasını istemez elbette. Ama buna farkında olmadan zemin hazırlayabilir mi? Evet. Nasıl hazırlayabilir? Bunlar hakikaten önemli. Yani bu konuyla ilgili toplum sağlığı adına konuşabileceğimiz en yararlı şey budur. Şimdi biz hepimiz erkek veya dişi olarak doğuyoruz. Baştan itibaren konuşuyoruz. Her birimizin erkek veya dişi biyolojik bedeni var. Fakat bizim toplumda erkek veya kadın olarak davranabilmemiz için, yani bir erkekten beklenen sosyal, duygusal ve erotik rolleri tatbik edebilmek için, bir kadından beklenen sosyal, duygusal ve erotik rolleri tatbik edebilmek için sadece biyolojik bedenin sağlam olması gerekmiyor. Bu biyolojik bedene tıpkı bir bilgisayar programı gibi bir program, yazılım yüklenmesi gerekiyor. İşte biz ona cinsiyet kimliği diyoruz. Ve her birimiz erken çocukluk döneminden başlamak üzere ergenlik dönemine kadar bu cinsiyet kimliğini kendimize yüklüyoruz. Tabiri caizse kendimize bir program yüklüyoruz. Bu program yüklerken başta ebeveynlerin davranışları çok önemli, akran etkileşimlerimiz önemli ve ergenlik etkileşimlerimiz önemlidir. Buna biz cinsiyet kimliği dediğimiz bu şeyin diğer adı psikolojik cinsiyettir. Evet. O halde bizim her birimizin bir biyolojik cinsiyeti var, bir de psikolojik cinsiyeti var. Şimdi psikolojik cinsiyetle cinsiyet kimliği aynı şeydir. Bunu bir örnekle de şöyle ifade edelim. Şimdi sizin önünüzde bir bilgisayar var şu anda. Evet. Şimdi siz bu bilgisayarı farz-ı muhal gittiniz fabrikadan sıfır aldınız. Sıfır. Evet. Yeni çıkan bir bilgisayar. Bilgisayarın içerisinde hiçbir donanım eksikliği yok. Ekran kartı, hard diski, işletimcisi, şusu busu her şeyi tamam. Gelip açıp direkt onu kullanabiliyor musunuz? Kullanamayız. Neden? Program yüklemek gerekiyor içerisine. Halbuki o bilgisayarda hiçbir donanım eksikliği yok. Yok. Ama o bilgisayardan beklediğimiz işlevi onun yapabilmesi için ona bir program yüklüyoruz, değil mi? Yazı yazmak istiyorsak yazı yazma programı, sunum yapmak istiyorsak PowerPoint sunum programı, film izlemek istiyorsak ona uygun bir form, değil mi? Tıpkı bu bilgisayar donanımla yazılım arasındaki ilişki gibi. Bizim bedenimiz bilgisayar kasası, donanımı. Ama bizim donanımımızda hiçbir eksiklik olmasa bile, bütün organlarımız tastamam gelişse bile biz bizden beklenen şeyi icra edemiyoruz bilgisayar gibi. Bir program yüklenmesi lazım bize. İşte psikolojik cinsiyet, yani cinsiyet kimliği
bu yüklenen programdır ve bu programı aradaki tek fark bilgisayara birisi gelir paket program yükler. Değil mi? Evet. Bizde böyle bir olay olmuyor işte. Yani geliyor biri 1 yaşındayken bizim çiplerimizi açıp veya beynimizi alıp oraya bir çip takarak olmuyor. Bunu biz her birimiz kendimiz psikoseksüel gelişim aşaması dediğimiz aşamalarda kendimiz yüklüyoruz. Ama bunu yaparken başta anne babamız çok önemli rol oynuyor. Ondan sonra akran etkileşimleri. Şimdi bunları yavaş yavaş girelim. Hem ne olduğunu hem de ebeveynlerin burada nasıl farkında olmadan hata yapabileceklerini zaten söylemiş olacağız. Evet. Hocam neden erkek çocuklar mavi, kız çocuklar da pembe renkle kodlanır? Şimdi bu demin atıf yaptınız ya mavi ve pembe. Evet. Şimdi bu rastgele seçilmiş bir renk değil. Değil, evet. Onun bir biyolojik mekanizması var. Şimdi doğan bir çocuk, 6 aylık bir çocuk varsayalım. Bu çocuk dış dünyayı neyle algılıyor? Henüz iletişim becerisi yok. Konuşmaya başlamamış. Kendisi konuşamıyor. Karşı tarafın konuştuklarını anlamıyor. Ama dış dünyayla bir teması var ve dış dünyayı algılamaya başladı. Neyle algılar? Optik taramayla algılar. Bebekler öncelikle çevresindeki bütün objeleri, nesneleri optik taramayla tararlar. Şimdi bu optik tarama içerisinde anne baba da bir nesnedir çocuk için. Evet. Tıpkı diğer nesneler gibi anne baba da nesnedir. Şimdi bizim gözde retina tabakamızda magnosöller ve parvosöller yol dediğimiz 2 farklı işletim yolu var. Yani retina ile korteks, beyin arasında. Bizim sonuçta gördüğümüz objeleri gören, analiz eden, derinliği, rengini vesaire bütün görsel şeyi analiz eden bir işletim yolu. Görüyoruz, beyne gönderiyoruz, beyin onu yorumluyor, tekrar bize görme şeyimiz bu. Şimdi testosteron hormonu, bu magnosöller ve parvosöller yolu, M yolu ve P yolu diyeyim. M yolunu aktif hale getiriyor. Retina tabakasını kalınlaştırıyor. M yolu aktif hale geliyor. Bu erkeklerde ama değil mi hocam? Evet, testosteron çünkü erkeklerde olduğu için. Şimdi ondan önce şu açıklamayı yapalım. Şimdi erkeklerde testosteron, kızlarda östrojen hani bilinir diye ben söylemedim ama şu bilinmez mesela. Bizim 3 aylık, 4 aylık bir bebekte, erkek bebekte kan alsak, testosteronunu ölçsek çıkan sonuç ne olur biliyor musunuz? Ben biliyorum. Siz biliyorsunuz, dinlediniz de. 3-4 aylık bir erkek çocuktaki testosteron düzeyi 25-30 yaşındaki bir erkeğin testosteron düzeyine eşit. İnanılır gibi değil. Evet. İnanılır Şimdi gibi değil. bu hatta o dönem aslında bizim neonatal puberte dediğimiz, yeni doğan ergenlik dönemi dediğimiz bir dönemdir. O dönemde 3-4 aylık bebekten bahsediyorum. Testosteron piki olur böyle. İşte çocuğun testisleri 2 kat büyür, penisi büyür, hatta sivilcelenir. Yani anneler bilir o aylarda sivilcelenme olur. Neticede erkek çocuğun kanında testosteron var ve bu erkek çocuğun retina tabakası kız çocuğuna göre daha genişliyor. M yolu daha aktif hale geliyor. Peki M yolu aktif hale gelince ne olur? P yolu ne olur? İkisinin özelliklerini biliyoruz. Şimdi M yolu kontrast duyarlılığı maksimum, algısal ve mesafe duyarlılığı yüksek vesaire, teknik detaya girmeyeyim. Sonuçta M yolu aktif olan çocuklar, yani erkek çocuklar hareketli objelere, kullanabildikleri, hakim olabildikleri objelere, eklentili objelere, geometrik olarak daha büyük cisimlere ve derinlik açısından da yetenekleri olduğu için kendilerine uzaklıklarını, yakınları vesaire gürültülü patırtılı şeylere ilgi duyarlar. Kız çocukları da renkli, daha estetik, daha statik objelere ilgi duyarlar. Neden? Evet, P yolu olanlar. Neden kız çocukları pembe, erkek çocukları mavi diye kodlanıyor? Şimdi bizim görmemiz trikromatiktir. Yani biz bütün renkleri 3 temel renk üzerinden görüyoruz. Kırmızı, mavi, yeşil, kırmızı. Kırmızı, evet. Bütün renkler bu 3 temel rengin derivasyonudur, farklılığıdır. Ve her bir rengin bir dalga boyu var. Dalga boyu en kısa olan renk mavi renktir. Buna en ilkel renk de deniyor. Yeşil
rengin biraz daha orta Ortada. dalga boyu. Dalga boyu en uzun olan, en gelişmiş renk sistemi kırmızı pembe renk sistemidir. Şimdi renk yeteneği hangi yolda daha aktifti? Az önce anlattığımız M mi P mi? P yolunda. Yani kızlarda. Kızların en uzun ileri dalgayı görme şeyi değil mi hocam? Evet. Şimdi erkekler hareketli objelere, kızlar renkli objelere odaklanır ve ayırt eder demiştik ya. Şimdi erkek çocuklar, bebeklerden bahsediyorum yani. Sadece mavi dalga boyundaki renkleri algılayabiliyorlar. Diğer dalga boylarını algılayamıyor. Renk yetenekleri o kadar gelişmiş değil. Dolayısıyla sadece mavi rengi gördüğü için veya en iyi maviyi gördüğü için mavi renkli objelere odaklanıyor. Evet. Bir erkek çocuğun, bebeğin önüne muhtelif renklerde oyuncak koyarsanız en çok mavi olanları alır. Kız çocukları ise bütün renkleri ayırt eder. Çünkü renk sistemi gelişmiş. Mavi, yeşil, pembe hepsini görür. Hepsini gördüğü için en gelişmiş sıcak renk sistemi dediğimiz kırmızı, pembe renklere odaklanır. İşte bu mavi ve pembe kodlamanın temel mekanizması budur. Hocam, yani burada bir Allahu Ekber demek istiyorum gerçekten. Çünkü sanki şöyle bir sonuca gidecek gibi. Hani erkekler sonuç odaklı, fazla düşünmeden hani sonuca, kadınların belki de çok ayrıntıya ve detaya girme özellikleri de buraya bağlanıyor, öyle mi hocam? Doğrudur. Yani o bizim bu konumuzla çok bağlantılı değil ama çok aslında önemli bir tespit Pembeyi yaptınız. gördüm de hocam, oradan tespit ettim. Şimdi şöyle doğru. Şimdi mesela bu ayırt etme yapılamadığı için zaman zaman şöyle şeyler görüyoruz. Son zamanlarda da moda oldu. İşte kadınlar aynı anda birkaç iş yapabilir, erkekler yapamaz, Evet. aptal gibi bir yorum yapılır. Yani şimdi bu şu mekanizma, işte o penetrasyon dediğimiz şey. Şimdi erkek odaklandığı nesne, odaklandığı olay, odaklandığı olgu neyse ona bir füze kilitlenmesi gibi kilitlenir, diğer tarafı görmez artık. Ve bu sonuca götürür onu. O Yani konuda avına odaklanmış avcı gibi. evet, değil evet, mi hocam? o sonuca götürür, başarıya götürür onu. O konuya odaklanmıştır ve diğer alanları, hatta buna yapay zekada şu anda geliştirilmiş zekalarda görmemesi gereken alanlara, duymaması gereken alanlara körlük ve sağırlık kavramı vardır. Yani bu füze şeyleri kodlar. Yani hedefin neyse oraya görür, diğer alanlara kör ve sağır olması sağlanır. Şimdi bu özellik nedeniyle, şimdi konumuza gelelim tekrar. Şimdi ne demiştik? Çocuk dış dünyayı optik taramayla görür ve anne baba da çocuk için bir objedir. Şimdi biraz sonra cinsiyet kimlik gelişiminde kritik aşama 1-6 yaş arası demiştik değil mi? Birinci kritik aşama. 1-6 yaşta ne olur? Buna özdeşim aşaması diyoruz. Erkek çocuk babasını, kız çocuk annesini modeller. Özdeşleşir onunla. Yani onun gibi davranmaya çalışır, onun gibi olur, onun gibi olmak ister. Onun hal ve tavırlarını kendisine kopya ederken cinsiyet kimliğini de kopyalar. Hocam, Erkek özür babaya, dilerim. kız anneye. Peki o zaman kız anneyi taklit edecekse, kodlayacaksa, erkek de babayı kodlayacaksa bunu çalıştıran bir mekanizma var mı? Evet var. Onu çalıştıran mekanizma buraya bağlı. İşte nedir o? Şimdi kız çocuk anneyi, erkek çocuk babayı modelleyecek. Sorunuz çok güzel. Niye öyle? Niye erkek çocuk anneye gitmiyor da kız çocuk anneye veya erkek çocuk babaya? İşte bu az önce söylediğimiz mekanizmalar çalışıyor. Şimdi M yolu ve P yolu ne yapıyordu? Bunun erkek çocuk olduğunu varsayalım. Bu erkek çocuk hareketli objelere odaklanır, gürültülü objelere odaklanır, patırtılı, eklentili, geometrik olarak daha büyük cisim olan objelere odaklanır ve oyuncaklarını buna göre seçer. Niçin erkek çocuklar trenle, arabayla, hareketli şeylerle oynar? Vuruşturarak. Çünkü bu nesnelere, her nesnenin bir algısal nesne özelliği var. Burası önemli bir konu. Evet, Algısal nesne. Algısal nesne özelliği ne demek? Büyük, küçük. Evet. Kısa, uzun. Yuvarlak, köşeli. Renkli, renksiz.
hareketli, statik. Bakın hep böyle. Çocuk hareketli objeye, daha büyük objeye, daha gürültülü erkek çocuk, gürültülü patırtılı objeye odaklanır erkek çocuk. Oyun çağında da bunları temsil eden oyuncaklar ilgisini çeker. Ne demiştik? Anne baba da çocuk için bir objedir. Hangi obje daha hareketlidir anne ile baba? Daha hareketli, daha gürültülü, uzaysal geometrik düzlemde daha büyük olan hangisi? Baba. Hangi kültüre gidersek gidelim, babalar anneden daha gürültülüdür, daha geometrik olarak büyüktür, çok hareketlidir. O erkek çocuğun eril enerjisini ancak baba karşılayabiliyor. Erkek çocuk otomatik olarak odaklanıyor babaya. Şimdi erkek çocuk otomatik olarak demeyelim, bu mekanizmayla odaklanıyor. Bu mekanizma çalışıyor. Şimdi 0-1 yaş arasındaki bütün bebekler, erkek olsun kız olsun, anneyle yarı simbiyotik bir yaşam sürerler. Anneye bağımlıdır çünkü emzirme vesaire. Dolayısıyla eğer bu çocuk kız çocuğu ise zaten annesiyle özdeşim kuracağı için anneyle özdeşimine devam eder. Fakat eğer bu çocuk erkek çocuksa kız çocukların yapmadığı ilave bir görev yapması lazım. Bu çocuğun anneden ayrılarak babaya yönelmesi lazım. Şimdi işte burada mekanizma başlıyor. Biyoloji, çocuğun biyolojisi, kanındaki testosteron çocuğu babaya doğru güdülüyor. Baba daha cezbedici bir nesne. Hareketli, gürültülü, patırtılı heyecanını karşılıyor. Fakat anne kucağından ayrılmak da riskli ve korkutucu. Anne kucağı sıcak, güzel bir liman. Anne kucağından ayrılacağım, acaba neyle karşılaşacağım? Çocuk bunun kaygısını yaşıyor. Şimdi işte bu pozisyonda anne ve baba çocuğun işini kolaylaştırabilir de zorlaştırabilir de. Şimdi hatalar başlıyor bakın. Ne hatalar olabilir? O zaman bir tespit yaparak devam edelim. Şimdi bu bahsettiğiniz dönem tahmin ediyorum 1 yaş civarında. 1 yaş, evet. Kız çocuk anneyle beraber devam ediyor. Şimdi kadının evden artık ayrılması ve iş hayatına girmesiyle beraber kız çocukla da aslında ister istemez bir ayrılma yaşıyor. Hani uzun bir dönem çocuğuyla beraber olamıyor. Burada mesela bakıcılar, belki anneanne, babaanne ile çocuklar büyüyor. Bu anneanne, babaanne de çocuğa model olabiliyor mu orada? Olabilir, tabii. Tamam. Bir aklımdaki soru buydu. İkinci soru da şu hocam. Babalar daha fazla iş hayatında da aktifler ve çocukla çok daha az zaman geçiriyorlar. Bu da olumsuz olarak etkiliyor mu bunu, yoksa hani şu kaliteli zaman dedikleri zaman orada devreye giriyor mu? Şimdi söylediğiniz bu hususlar önemli. Eğer belli hatalar yapılırsa bunlar belirleyici olur. Onları izah edeyim ben. Şimdi ne dedik? Çocuk, erkek çocuksa anne kucağından ayrılıp babaya yönelmesi lazım. Buradaki ayrılık fiziksel bir kopuş tamamen değil. Psikolojik olarak artık tamamen anneye bağımlı iken artık yavaş yavaş anne kucağından edip babayla özdeşime başlaması lazım ki çocuk eril cinsiyet kimliğini geliştirebilsin. Şimdi tam bu aşamada babanın reddedici, mesafeli bir baba olduğunu varsayalım. Çocuğa gerekli ilgiyi, sevgiyi göstermiyor, çocuğun özelliklerini desteklemiyor. Hatta bağırıyor, çağırıyor, şiddet uyguluyor, psikolojik veya Şimdi bu erkek çocuk bu babadan korkar. Yani normalde testosteron babaya itiyor ama baba da reddediyor. Yani çocuğun özelliklerini desteklemiyor. Bu erkek çocuk babadan korkar. Zaten anne kucağından ayrılmak riskli. Onun endişesi vardı. Buna bir risk daha eklendi. Baba yeterince sevgiyi göstermiyor. Böyle bir ortamda annenin de aşırı şefkat uyguladığını varsayalım. İşte sizin söylediğiniz çocuğa ölümcül darbe iniyor. Bu çocuk anne kucağından ayrılamıyor, babasını modelleyemiyor, ana kucağında yutuluyor diyoruz buna. Reengulfment diye bir Almanca kavram var. Erkek çocuğun ana kucağında yutulması, anaya yapışık olması. Yani ileriki yaşlarda da bu anaya yapışık gibi, illa fiziksel yapışıklık değil. Bu çocuk babasıyla özdeşim kuramıyor. Babasını modelleyemiyor. Babasıyla özdeşim kuramayan, babasını modelleyemeyen erkek çocuk
eril dünyaya adım atamıyor. Erkek çocuklardan korkmaya başlıyor. Efemine davranışlar sergilemeye başlıyor ve bu haliyle devam ederse ve akran çağına gelirse ne olur? Diğer erkek çocuklardan korktuğu için kabuğuna çekiliyor. Diğer erkek çocuklar da bu çocuğa sen kız gibi çocuksun, bizim yanımızdan gel diye presipite ediyor. Evet. Çocuk iyicene kabuğuna çekiliyor. Tamamen efemine, bu bir savunma mekanizması olarak efemine davranış gösteriyor. Çünkü ürkütüyor diğer erkek çocuklar. Evet. Ve bu çocuk eril dünyaya adımını atamamış, erkeksi duyguları gelişmemiş, erkeksi rekabetten korkan bir çocuk olarak ergenlik dönemine geliyor. Ergenlik dönemindeki karmaşalarla da perçinleniyor. Geliyor 20 yaşına, 25 yaşına geliyor diyelim. O zaman orada bir mola verelim hocam. Şunu soracağım. Şimdi baba eğer evde zorba rolündeyse ve anne de çocuğu kuşatan ve sevgi sunan bir yapısı varsa, ki öyle oluyor, zaten zorba bir babayla annenin ilişkisi de normal değildir. Muhtemelen. O halde anne çocuğunu memnuniyetle yutuyor diyebilir miyiz hocam? Tabii. Bunu zaten biraz sonra örneklendireceğim. Anneler çocuğa iyilik yapmak için bazı şeyler yapıyorlar ama o işte ölümcül darbe olabiliyor. Nasıl olabiliyor? Şimdi onu örneklendirebilirim birkaç farklı şeyle. Ama o gitmeden şu şeyi tamamlayalım. Bu şekilde eril dünyaya adım atamamış bir erkek çocuk 20 yaşına geldi. Ne oldu bakın? Biyolojik bedeninde hiçbir arıza yok. Organları tamam, hormonları tamam. Ama program yüklenemedi. Eril cinsiyet kimliği, yani bu ben erkeğim, erkek gibi hissediyorum ve erkek gibi davranacağım. Yani böyle sesli ifade değil de erkek gibi düşünemez, erkek gibi davranamaz. Çünkü o aşamaları geçmemiş. Bunu yapabilmesi için çocukluk çağında erkek çocuk gibi oynaması lazım. Akran çağında erkek çocuk gibi oynaması lazım. Akranlarıyla erkeksi didişmeler yapması lazım. İtişip didişmesi lazım. Dizini yırtması lazım. Yani iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Düşe kalka büyümesi lazım. Erkeksi rekabetten korkmaması lazım. Şimdi erkeksi rekabetin zirvesi nedir? Bir kadına evlilik teklif etmektir, değil mi? Filmlerde kocaman böyle büyük, statüsü yüksek erkekler nerede terlerler? Kadına evlilik teklifi. Çünkü erkeksi rekabetin zirvesi budur. Şimdi bu rekabet erkeği korkuttuğu için zaten kadından da korkar. Bu ve işte eşcinsel ya da transseksüel olabilir. Şimdi gelelim sizin sorunuza. Anne baba arasında muhtemelen problem olur öyle şeylerde, doğru. Zaten bu hatalı ebeveyn davranışlarını 15-20 madde halinde listeleyebiliriz ama hepsinin nihayetinde dayandığı nokta 2 maddeye dayanır. Yani anne baba ya şunu yapmış olur ya şunu yapmış olur. 2 madde. Nedir o? 1, ya çocuğu kendi cinsiyetinden korkutur ya da karşıt cinsiyeti özendirir. Problem o zaman için. Ölümcül darbeleri iki. Yani bu iki gruptan biridir mutlaka. Şimdi onların örneklerini vereceğim. Ya buna girecek ya buna girecek. Bakın yani şimdi az önce verdik ya baba çocuk mesela. Bir örnek vermiş olduk ya. Evet. Aşırı şefkat gösteren anne ve reddedici mesafeli baba. Bu çocuk, erkek çocuğu erkek olmaktan korkutulmuştur. Yani erkek olamamıştır. Çünkü bir de transseksüel erkeklerin %99'unda açık veya gizli baba nefreti vardır. Babasından nefret etmiştir, nefret ediyor. Erkek olmaktan korkuyor. Ben böyle bir erkek olacaksam olmayayım diyor mesela. Şimdi bir örnekleri vermeye devam edelim. Mesela benim sosyal medyada yayınladığım 2 tane transseksüel vakam olmuştu. Başka yerde ameliyat olup da gelip işte komplikasyon nedeniyle beraber müracaat etmişti. Görselleri de dahil. O 2 vakada bakın kadındı, güya erkek olmak için ameliyat olmuşlar ama hayatları mahvolmuş. O 2 kadını da transseksüel yapan şu göstereceğim örnek. Erkek çocuğun yüceltilmesi. Yani cinsiyet ayrımcılığı. Her ikisinin de abisi var. Bunlar kız çocuğu olarak doğuyorlar. Aile, anne, baba ve çevre erkek çocuğa daha çok değer veriyor. Erkek çocuğu yüceltiyor. O zaman kız çocuğu diyor ki madem erkek çocuk daha iyi, anne babam o zaman kabul görüyor. Ben de erkek olayım ki beni de daha çok sevsinler. Yani o 1 yaşındaki çocuk mesajı öyle algılıyor.
Anne baba sanıyor ki bu şeyden onun haberi yok. Halbuki çocuk optik taramayla bütün hal ve tavırları alıyor, yorumluyor, kendisine mesaj alıyor telkin yoluyla. Madem erkek çocuk daha iyi, o zaman ben de erkek olurum diyor ve o andan itibaren eril olmaya çalışıyor. Şimdi veya mesela şiddet uygulayan bir baba var. Zalim baba, mazlum anne var. Öyle diyelim. Ve bu evde büyüyen bir kız çocuğu var. Emekleyen 1 yaşında kız çocuğu varsayalım. Baba psikolojik şiddet uyguluyor, fiziksel şiddet uyguluyor. Zalim bir baba, karşısında da mazlum bir anne. Bu kız çocuğu dişilikten korkutulmuştur. Bakar şimdi 2 cinsiyet var, annem, babam. Bu taraf hep eziliyor. Ben de annem gibi olursam benim de başıma sürekli bu gelecek. O zaman ne yapmalıyım? Kendimi koruma altına almalıyım. Nasıl koruyabilirim? Erkek tarafına geçmem Güçlü olan lazım. taraf. Güçlü olan taraf neresi? Burası. Buna Freud düşmanın safında yer almak der. Bu kız çocuğu dişi olmaktan korkutulmuştur. Cinsiyetinden korkutulmuştur. Ve o andan itibaren dişi olmayı, feminen olmayı reddeder. Hep maskülen gelişime öykünür. Erkek olduğunu düşünür, erkek olarak hareket eder ve ona kız çocuğu muamelesi yaparsan çok şiddetli tepki gösterir. Çünkü o tehdit tetiklenir. Hocam özür dilerim. Şimdi peki burada mesela babanın zorba, annenin sizin deyiminizle mazlum, benim deyimimle çok pasif ve çok itici bir kadın tipi o benim için. Yani nedense benim zihnim onu hiçbir şekilde kabul etmiyor. Böyle bir rolde işte çocuk dedi ki ben güçlü olan tarafına geçmem lazım. Bu sadece bu etken midir? Bunun haricinde başka çevresel faktörler de yok mudur? Yani bir tek o sebep midir? Evet, yani güzel sorular soruyorsunuz. Ben konferanslarımda hep bunları anlatıyorum. İşte bak şöyle davranış, böyle davranış. Ya insanın aklına şu gelebilir. Yani nasıl olabilir? Yani eşcinsellik ve transseksüellik gibi bu kadar muazzam bir farklılık, yani heteroseksüel yapıdan bu kadar büyük bir farklılık, yani sadece bu davranıştan dolayı mı oluyor? Yani anne baba böyle davrandığı için mi oluyor? Veya anne işte biraz sonra örnek vereceğim oğluna, ay benim oğlum çok güzel bak aynı kız gibi oldu. Hatalı mesaj. Güzel o da demek oğlum o zaman falan. kız daha güzelse ben de kız olayım diyebilir diye örnek veriyor. Ya bu kadar basit mi? Şimdi evet bu kadar basit, hayır bu kadar basit değil. Bu hatalı davranışı besleyen muhtemelen aile içi başka faktörler de oluyor. Bu bir. İkincisi tabii ki sonradan çevresel faktörler de devreye giriyor. Üçüncüsü bu verdiğimiz örnekleri olan yaşayan her çocuk mutlaka erişkin dönemde eşcinsel veya transseksüel olacak demiyoruz. Bu %100 böyle gerçekleşir demiyoruz. Yani işte benim babam işte şeydi, şiddet uygulardı falan filan ama biz eşcinsel olmadık diyen yüzlerce, binlerce insan olabilir. Milyonlarca belki de. Ne anlatmaya çalışıyoruz? Bu riski artıran bir durumdur. Evet. Ama şu unutulmamalı. Şu çok önemli bir şey söyleyeceğim. Freud'un bir tohum metaforu var. Evet. Benim de bir filiz metaforum var. Evet. Şimdi Freud der ki siz bir çınar ağacının oyuğuna gidip baltayla saldırsanız o büyük bir oyuk açamazsınız. Evet. Günlerce uğraşsanız açamazsınız. Ama o çınar ağacının tohumunu toprağa atarken tırnağınızla bir çizik atarsanız o tohuma, İşte o tohum ağaç haline gelince büyük bir yarık olarak karşınıza çıkacak. O minik çizik. Evet. Yani diyor ki siz çocuğunuzun, bebeğinizin ruhunda ufak bir çizik, ufak bir yara açıyorsunuz. Ama o çizik, o yara erişkin dönemde büyük bir defisit olarak karşımıza geliyor. Ve travma. Ve gerçekten bu böyle. Bu sadece eşcinsellik ve transseksüellik için değil. Biz işte ürolojide biliyorsunuz. Yani cinsel işlev bozukluğuyla da uğraşıyoruz. İnanın erkeklerde de kadınlarda da bu işlev bozukluğunun %90'ından fazlasında buna benzer hatalı mesajlar var. Bu mesajlar illa sözel mesaj olmak zorunda değil. Telkin yoluyla çevreden gelen mesajlar da olabilir. Çocuk kendisine bir mesaj algılıyor. Anne baba alıp da karşısına çocuğuna bak böyle böyle ol falan demiyor. Bu yanlış anlaşılmasın. Bu tohum metaforuna benzer, ben de filiz şey yapıyorum. Şimdi ağaçları görüyoruz, kocaman ağaçlar. O ağaçlara 10 kişi 20 kişi sarılsak o ağacı deviremeyiz. Hatta 50 kişi sarılsan deviremezsin.
Ama o ağaç filiz haldeyken, filiz değil mi neticede? Oradan geçerken farkında olmadan ayağımız, kolumuz değse çat diye kırılır. Doğru mu? Doğru tabii. O kırdığımız minnacık filiz, devirdiğimiz kocaman bir ağaç. Aynı bunun gibi bir ilişki var burada. Evet. Şimdi bu örnekleri vermeye devam edelim o halde. Şimdi mesela siz az önce söylediniz, çalışma hayatında erkek daha çok dışarıda olabiliyor, anne de olabiliyor. Bu bir problem midir? Tek başına bir problem değil ama bu problem zeminini oluşturabilir. Şöyle ki mesela o verdiğim örneklerden devam edersek zaten bunu anlarız. Şimdi bir diğer problem çocuğu cinsiyet karmaşasına sürükleyen. Diyelim ki karı koca anlaşamadı, boşandı. Erkek çocuğun annesi var, babası boşandı. Travmatik bir boşanma oldu. Kadın eski kocasına çok öfkeli olduğu için sürekli oğlunun yanında onu kötülüyor. Hatta bazı anneler çocuğuna iyilik olsun diye, yani diyor ki benim çocuğumun zaten babası yok, kaygı yaşıyor. Diyor ki oğlum sen merak etme, ben sana hem annelik hem babalık yaparım. Bunu ne için söylüyor? İyilik olsun diye söylüyor değil mi? Çocuğun kaygısını azaltmak için. Yani annenin çocuğuna ben sana hem annelik hem babalık yapacağım dediğinin arkasında neler yatıyor? İşte çocuk nasıl bir mesaj alacak bakalım. Diyor ki zaten erkekler ne işe yarar ki? Canları cehenneme. Boş versen babanı falan, yok say onu. Erkekler zaten bir işe yaramaz. Çocuğun aldığı mesaj şudur. Demek ki erkek olmak kötü bir şey. Bak annem babamı terk etti. Niye? Erkek olduğu için. O zaman ben de erkek olmayayım. Hem erkek olmak kötü bir şey, hem de annem beni de terk edebilir. Bakın annenin niyeti ne? Çocuğun aldığı mesaj ne? Bu mesajı, hatalı mesajı, bu çocuk ne oldu? Bu çocuk da cinsiyetinden korkutuldu bakın. Erkek olmaktan korkutuldu. Mesajı veren illa boşanmış kadın olmak zorunda değil. Evli. Tabii. Zaten günümüzde işte o riski arttıran sizin söylediğiniz. Çocuklar eğer baba dışarıda çalışıyorsa, anne daha çok çocukla birlikte oluyorsa babayı annenin betimlemeleri üzerinden tanıyor. Halbuki eskiden nasıl oluyordu? Yani tarım toplumunda daha çok anne baba ne yapıyorsa, tarlaya gidiyor idiyse çocuk da onlarla beraber giderdi. Yanlarında oyun oynasa da oynamasa da onları görüyordu. İkisini kendisi algılıyor. Yani baba ne yapar, anne ne yapar? Baba nasıl bir kişilik, anne nasıl bir kişilik görüyor. Bugün ne oluyor? Çocuklar babayı daha çok annenin betimlemeleri üzerinden. Yani sabah işe giderken çocuk uyuyor, geldiği zaman da yatmış oluyor vesaire. Çok az bir iletişimi var. Bu annenin de babayı sürekli eleştirdiğini veya günlük hayatta yakındığını babadan düşünelim. Çok yumuşak ifadeler kullanıyorsunuz hocam. Yani sonuçta işte o çocuğun aldığı manipüle mesaj. ediyor anne sürekli aslında çocuğu. Şimdi onun için hep şunu söylüyoruz. Özellikle boşanmış çiftler için çocuğunuz, siz nasıl bir boşanma yaşanmış olursanız olun, eski eşinizle nasıl bir ayrılık gerçekleşmiş olursa olsun, asla çocuğunuza baba imajını bozacak bir şey söylemeyin. Aynı şey anne için de geçerli. Baba yani da anneyi kötülememeli. O çocuğun zihninde olumlu erkek ve olumlu baba imajını muhafaza etmelisiniz. Yani siz eski kocanızı kötülemiyorsunuz. Erkek olmayı kötülüyorsunuz. Çocuğun algılaması böyle olur. Çok önemli. Buna dikkat etmek lazım. Yine mesela babaların da annelerin de yapabildiği hatalar olabilir. Anneler buna benzer şekilde mesela bazı kadınlar anne oğul bağını koparamıyorlar. Çocuklarını, biraz yaşça büyükçe çocuklarını sosyal ortamda bir partner gibi kullanıyorlar. İstismar ediyorlar tabiri caizse. Anneler, babalar çocuklarıyla arkadaş olabilirler mi? Anneler anne, babalar baba olmalı. Elbette bu süreç içerisinde sosyal ortamda arkadaşlığa benzer ilişkiler, etkileşimler olabilir. Ama anne oğul bağını zamanında koparmak çocuğun eril gelişimini destekler. Baba oğul etkileşimini arttırarak çocuğun bu gelişimine katkıda bulunmak lazım. Anneler oğullarının babalarıyla görüşmelerine, baba oğul aktivitelerine mani olmamalı, desteklemeliler. Mesela bazı annelerin yaptığı hatalardan biri de şudur. Günümüzde erkek çocuğun fantastik saldırganlıklarına bile müdahale etmek. Ne demek?
Şimdi erkek çocuğun fiziksel kas gelişimi içinde, eril gelişimi içinde hareketli bir yaşama ihtiyacı var. Kız çocuklara nazaran. Erkek çocuk hoplayıp zıplayacak. Minderleri dağıtacak. Dışarıya çıkacak, koltukları kıracak. Kırmasa da Bizimki atlayacak. bu yaz kırıldı hocam. Güzel bir şey. Şimdi anneler çocuğa hoplama, zıplama, evi dağıtma, sakın işte oradan itme, üstünü kirletme, hep yapıyoruz sakın hocam. işte gömleğini yerinden çıkarma. Dışarıya çıkacak mesela çocuk, hava çok soğuk, gitme, eşiyle çıkacak. Sen git, çocuk üşümesin. Bloke, sürekli böyle bloke. Veya mesela plastik bir tabanca alıp tabancayla şey yapıyor. Şimdi günümüzde de bir de şiddete eğilim olmasın diye bir şey var ya. Anne büyük bir panikle hayır falan. Ben sanki çocuğumu gerçek tabancayla oynatmam, izin vermem tabancayla oynamasını. yani sanki gerçek bir saldırganlık yapıyor. Bu çocuğun fantastik saldırganlığı. Yani bunun bir oyun olduğunu büyüyünce o anlayacak zaten. Şimdi bu müdahaleler çocuğun hem kas gelişimini hem de eril gelişimini bloke ediyor. Erkek çocuklar biraz daha yaş büyüdükçe erkek erkeğe didişerek, itişip kakışarak, sokakta düşerek, dizini yırtarak eril kas gelişimini sağlamıyor sadece. Eril cinsiyet kimliğini de gelişiyor. Ben erkeğim ve erkek çocuklarla oynuyorum, erkek çocuklarla didişiyorum duygusunu pekiştiriyor ve bu çok önemli bir duygu. Yani Annenin bunu bloke etmemesi lazım. O zaman çocuğun biyolojik cinsiyetiyle psikolojik cinsiyetinin eşleşmesi için annenin aradaki blokajı kesmesi gerekiyor. Bloke eden anneler, her anne öyle her yapmaz annenin elbette. değil, evet. Ama yani erkek çocuğun babayla etkileşimini desteklemesi lazım. İşte bizim önerimiz de nedir zaten? Hani babalara, hem babalara hem annelere mesajlar. Kitabınızda çok güzel tabii bunlar detaylı olarak girmişsiniz. giriyoruz. Babalar ne diyoruz? İşte oğlunuzu küçük şeyden itibaren, bebeklikten itibaren alın, öpün, koklayın. Yani aslında bütün bu önerilerimizin doğal nihai şeyi doğal anne babalık demektir. Yani sevgi, ilgi ve onayı alırsa çocuk başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur psikolojik gelişim açısından. Oğlunuzu alın, öpün, koklayın. Biraz daha büyüyünce onunla itişin, kakışın, yani güreşin hatta. Oyunlar kurgulayın. Zaman zaman yenildiğiniz oyunlar kurgulayın. Çok Kazanma önemli. ve zafer duygusunu yaşasın. Erkek çocuk babasını yenerek, babasıyla didişebilerek erkek erkeğe mücadele yapabildiği hissini alır ve pekiştirir. Ve bu akran etkileşimleri döneminde 1-6 yaş ilk önemli dönemdi ya ebeveynle özdeşim. Evet. Bu dönemde sağlıklı cinsiyet kimliği gelişimi için güvenli bağlanma ve özdeşleşmenin başarılı olması lazım. Hem güvenli bir bağlanma olacak anneye, bakım verene, babaya, hem de özelleşme ve özdeşleşme sürecinde de eril veya dişil kimliğini geliştirecek. Bu 1-6 yaş arasında önemli oranda bu aşama geçilir. Ama tabii ki nihai ve son şeklini almaz. Geliyoruz akran etkileşimleri dönemine şimdi. Akran etkileşimlerinde de çocuğun 1-6 yaşta neydi? Hemcins olan ebeveyniyle ilişkisi, özdeşimi vardı. Akran etkileşimlerinde de hemcins olan akranlarla etkileşim. Artık sosyalleşmeye başladı buna çocuk, okula gitmeye cinsiyet başladı. dimorfik gruplaşma diyoruz. Yani cinsiyete dayalı gruplaşma. Erkek çocuk erkek çocuklarla, kız çocuk kız çocuklarla gruplaşır, oynar. Bu neyi sağlar? Biz erkeğiz, ben erkeğim, ben kızım. Yani bu cinsiyet şeyini pekiştiriyor. Cinsiyet kimliği zaten şu demek, yani cinsiyetini algılaması, bundan hoşnut olması. Hoşnut olması. Bunu hoşnut değilse hoşnutsuzluk diyoruz. Yani erkek olduğunu kabul etmiyor. Erkek olamıyor çünkü. Şimdi bu akran etkileşimleri çok önemli bir şey var. Erkek çocukların da kız çocukların da kendi cinsiyetlerine uygun aktivitelerde bulunması o cinsiyet rollerini ve kimliklerini pekiştirdiği gibi bizim sosyal etkileşim dediğimiz önemli bir aşamayı temsil ediyor. Şimdi mesela futbol oynayan çocuklar, basketbol oynayan çocuklar, bu müsabakanın doğal yapısı gereğince bedensel temas kuruyorlar, değil mi? Evet. Hatta bu bedensel temas ikili müsabakalarda zaman zaman
belli oranlarda genital bölge temasını da içerebilir. Yani kalçasından eli değebilir vesaire. Ama bunları hiç kimse erotik temas olarak algılamaz. Çünkü işin doğası gereği kabul edilebilir sınırlarda bir temastır. Bunlar çocuğa aslında erotik dokunmayla erotik olmayan dokunmayı öğretmiş olur. Farkında olmadan. Eşcinsellerin bilmediği bir şeydir bu. Eşcinseller bu ayrımı bilemedikleri için bütün dokunmaları erotik dokunma olarak algılarlar. Çünkü erken çocukluk döneminde hemcins olan ebeveyniyle, akran etkileşimleri döneminde de hemcins olan akranlarıyla böyle bir fiziksel temasları olmadı. Buna ihtiyaç var. Ve zaten şimdi 1-6 yaş arasındaki bu hemcins ebeveynle etkileşim, bağlanma, homoduygusal bağlanma olarak niteleniyor. Akranlarla bağlanma, hemcins akranlarla etkileşim, homososyal bağlanma. Şimdi eğer bir bireyde homoduygusal ve homososyal travma, yara varsa bu birey erişkin dönemde bu yarasını homoerotik bağlantılarla onarmaya çalışıyor. Eşcinsel davranışın kökeni buraya. Yani eşcinseller biliyorsunuz, duymuşsunuzdur, 300'lü, 500'lü, 1000'li partnerleri olur. İşte oraya gelecektim hocam. Şimdi İşte şu anda bağlantıyı kurdum. İşte o arayış. O arayıştır. Yani 1-6 yaş ve akran etkileşimleri döneminde kendi hemcins ebeveyniyle ve kendi akranlarıyla zamanında yapmadığı bu fiziksel temas büyük bir yara, büyük bir açık oluşturuyor. O açığı kapatmak için hemcinsleriyle etkileşim yapıyor ama bu etkileşim de zorunlu olarak erotik olarak algılıyor. Çok. Yani bu 500'lü 1000'li partnerin nedeni bu. Sürekli onu arıyor. Sürekli. Ama tabii maalesef bulamıyor. Çünkü boşuna bir çaba. Çünkü yöntem de yanlış, hedef de yanlış. Eksiklik neredeyse eksik onarımı da orada aramak lazım. Bunu ben okumuştum yani kitabınızda. Başka yayınlarda da okudum. Bir eşcinsel erkeğin hayatı boyunca 500-1000 civarında o tip bir ilişki yaşadığıyla alakalı. Fakat yani bünyem kaldırmadığı için de ileriye gidememiştim. Hani nedenini de anlayamıyordum ama şu anda o bağlantıyı onun kökeni bu işte. Yani bizim ve çok acı hocam. Evet. Yani o bir aslında homososyal ve homoduygusal yarayı onarma çabası. Yani babasının yerine koyuyor o erkeği. Babasıyla zamanında yapamadığı o fiziksel teması, sevgi ve şefkat alacağı o teması, o temaslarla aramaya çalışıyor. Bu bir nafile çaba. Çok acı. Yani aklıma bir de şey geldi bu arada. Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşeliymiş. Hakikaten biz anne baba olarak çocuklarımıza yani ne hakla yapıyoruz? Ne hakla böyle onların hayatlarına bu şekilde darbe indirebiliyoruz hocam? Yani hakikaten maalesef işte burada o özellikle 1-6 yaş arasında bu hatalı ebeveyn davranışları çok önemli bir risk oluşturuyor. Bu risklerle işte akran etkileşimlerinde de bu perçinleniyor ve ergenlik dönemine gelince 3. önemli aşamada ergenlik karmaşaları. Ergenlik karmaşaları da günümüzde özellikle internet yüzünden, sayesinde diyemeyeceğim. İnternet sayesinde bizim yaptığımız çok güzel şeyler de var. Tabii. Ama internet yüzünden başımıza gelenler de var. Dijital tsunami diyorum ben ona. Ergenlik karmaşalarında da şöyle bir olgu yaşanıyor. 1-6 yaş arası, 6-12 yaş arası birey geliyor. Ergenlik döneminde de aslında bütün bireylerde, hepimizde yaşanan 3 karmaşa, 3 çatışma var ergenlerde. Şimdi ergen çatışmaları, karmaşaları dediğimiz zaman hepimizin aklına şu gelir değil mi? Yani ya bırak ergeni işte, o biliyorsun ergen ne demek? Kızar, öfkelenir, sever, küser, bugün aşık olur, ertesi gün küser vesaire. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu aslında ergenlerdeki duygusal instabilite, duygusal karmaşa, duygusal alan daha oturmamış. Niye oturmamış? Şimdi ergenlerdeki bu karmaşaların nedeni şu, biyolojik gelişmedeki hızla ruhsal olgunlaşma senkronize gitmiyor. Biyolojik gelişme daha hızlı gidiyor, ruhsal olgunlaşma onun arkasından takip ediyor. Şimdi bu ikisi arasında senkronizasyon olmadığı için işte bu karmaşalar, gelgitler oluyor. Şimdi ergenler sadece duygusal alanda bir çatışma yaşamazlar.
3 alanda yaşarlar. 1, duygusal alanda. 2, dinsel inanç alanında Evet. veya inanç alanında diyelim. Hı hı. 3, cinsiyet kimliği alanında. Şimdi duygusal çatışmayı zaten biliyoruz. İnanç alanında da şöyle bir karmaşa yaşarlar. Şimdi o yaşa kadar somut düşünür çocuk. Somut düşünceden soyut düşünceye geçiş evresidir o. Şimdi mesela buna hatta ben öyle yorumluyorum. İbrahim Nebi'nin bir sorgulaması var ya Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi Allah var mı? Varsa nasıl? Şuna mı benziyor? Buna mı? Güneşe Çocuk mi, somut aya mı? düşünür. Çocuk. İbrahim Nebi'de ne görüyoruz? Bak benim Rabbim bu olmalı. Yıldızlar sonra ay bu Batıyor. küçük O batıyor değil. Hı hı. Ay çıkıyor. Bu olmalı. Bu hem daha büyük. O da batıyor. Sonra bu da o değil. Güneş evet bu olmalı. En büyüğü bu. En büyüğü bu. Sonra o da batıyor. Yok. Bunların hiçbiri olamaz. Bunları yaratan olabilir. Evet. İbrahim Nebi bunu bir günde bu süreci yaşamamıştır. Yaşamıyor. Yani bu Tahliller. Allah alem yani benim anlamam, yorumum o ergenlik dönemi. Zaten o delikanlı diyor ya orada bir delikanlı Tabii, vardı. tabii. Ergenlik döneminde bu karmaşa dönemini sembolize eden bir şey. Çocuk Allah var mı? Varsa neye benziyor? Beni niye yarattı? Kainatı niye yarattı? Vesaire. Anlam arıyor Anlam aslında. arayışı. Yani bu somut düşünceden soyut düşünceye geçiş veya inançların rasyonalizasyonu. Rasyonalize etmeye çalışıyor. Ve bu Sağlam bir zemin evet, oturtmaya çalışıyor. rasyonalize etmeye çalışıyor ve bu rasyonalizasyon ancak 19-20 yaşında gerçekleşiyor. Ondan daha önce gerçekleşmiyor. Aynı şey, aynı karmaşa cinsiyet kimlik alanında da yaşanıyor. Neden yaşanıyor? Şimdi çocuk 1-6-12 yaş yani kadar büyüyor. 6-12 yaş psikoseksüel gelişim aşamasında biz gizil dönem diyoruz o şeye. Gizil dönem. Bu yaşlarda cinsiyet ikinci plana atılır. Çocuklarda iletişim ve sosyal beceriler artmaya başlar. Hatta bilirsiniz yani o yaşlardaki çocuklar, erkek çocuklar kızlardan, kız çocuklar erkekten nefret ederler. Evet. Böyle Evet, bir ayrışma da olur. evet. Bu aslında erkek ve kız ayrışmasını, cinsiyet kimliğini, gelişimini pekiştirirken heteroseksüel gelişim içinde şöyle bir katkı yapar. Karşıt cinsiyetle mesafe açılırken bir bakıma da karşıt cinsiyetle ilgili merak da birikmeye başlar. Bagajda gizem, ilgi ve merak da depolanmaya başlar yavaş yavaş. Şimdi ergenlikte hormonların ortaya çıkmasıyla beraber ergen birey tam bir fırtınaya tabi kalır. Cinsel dürtüleri ortaya çıkmıştır. Karşısındaki objeleri kız olsun erkek olsun konumlandırmaya çalışmaktadır. Tam bir böyle neye uğradığını bilemez halde duygularını tanımlamaya çalışıyor. Tam bir karmaşa hali. İşte bu dönemde karşısındaki ya veya yanındaki bütün arkadaşlarının cinsiyetleri ne olursa olsun erkekse erkeği ve kızı, kız ise erkeği ve kızı hepsini bir seksüel obje olarak görebilir. Seksüalize edebilir onları yani karmaşa döneminde. Buna biz biseksüel konfüzyon diyoruz. Ve bu otoritelere göre bu dönem heteroseksüel gelişimin doğal ve geçici bir aşamasıdır. Bu karmaşa yaşanır 1-2 yıl sonra yerli yerine oturur. Diğer karmaşalar gibi heteroseksüel gelişim devam eder. İdi diyelim veya eskiden böyle olurdu. Şimdi günümüzde ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Şimdi normalde bu karmaşayı yaşayan çocuk yaşıyordu, bu karmaşa biterdi. Hepimiz bu karmaşayı az ya da çok yaşıyoruz ama 1/4 yani %25'i bu karmaşayı çok belirgin yaşar. Çocuk şunu düşünür, ya ben niye böyle, yani yanıma erkek çocuksa erkek arkadaşım geliyor, ben onu sanki böyle seksüel bir obje olarak görebiliyorum. Veya işte kız ise kız arkadaşıma geliyor, niye böyle düşünüyorum ya, ben acaba eşcinsel miyim, ben transseksüel miyim gibi düşünceleri olabiliyordu. Karmaşa bitince de geçiyordu. %99'u da bu karmaşa biterdi. Günümüzde ise şöyle oluyor. Bunu düşünen çocuk internete girip bir araştırayım, bu nedir diyor. İşte orada bir ya da iki kelime yazması yetiyor. Önüne informatik bomba. Yani orada yazan da sen normalsin ve sen genlerinle beraber bunu getirdin. Değil mi hocam? Evet, tabii orada ne yazıyor? Şimdi çocuk işte ne yazarsa yazsın. Sen zaten işte erkek ve kadın diye demode olmuş bir yapıya mı inanıyorsun?
erkek ve kadın binary, yani bu artık yok ki böyle bir görüş. Onun normal olduğu nereden belli? Heteroseksüel bir hayatın normal olduğu nereden belli? Öyle diyor işte. Belki zaten sizinki sen normal diyor. tabii sen diyor böyle hissediyorsan, ne hissediyorsan olsun. Ve kendini bir cinsiyette tanımlamak zorunda da değilsin zaten. Değilsin. Agender ol. Yani gender fluidity, akışkan olabilirsin. Bugün öyle, yarın böyle düşünebilirsin vesaire falan. Hem zaten bu böyle olmana genç de bakıyor ki tamam zaten şey de böyleymiş falan diye. İşte bu özellikle ergen vakalarda cinsiyet hoşnutsuzluğu olgularını gerçekten dramatik olarak artırıyor günümüzde. Evet. Ama ben bir önemli uyarı yapmak istiyorum. Şimdi günümüzde biz bunu gözlemliyoruz. Bütün dünyada da bu böyle oluyor, Türkiye'de de böyle oluyor. Bize gelen, müracaat eden vakalardan biz bunu biliyoruz. Siz bu konudaki en yetkili ağızsınız çalışan, şu anda hocam. Yani... hayır yani yetkili demeyelim de bu alanda çalışan, kafa yoran, eser üretmeye çalışan, literatür üretmeye çalışan bir akademisyenim diyelim. Burada önemli nokta şu. İnternet burada gerçekten çok belirleyici. Zaten internet yüzünden olduğu literatürle de sabit. 2012'den sonra artış değil mi tabii hocam? 2011'den sonra dramatik bir artış var. Ve 2018'de daha önce olmayan yeni bir klinik antite tanımlandı. Yani cinsiyet hoşnutsuzluğu, ergenlerde başlayan hızlı cinsiyet hoşnutsuzluğu diye yeni bir hastalık sınıfı diyelim. Ve bunu tanımlayan Littman diye bir otorite yazar. Bunun etkileşimin internet etkileşimlerinden kaynaklandığını söylüyor. Fakat ben şu uyarıyı yapmak istiyorum. Lütfen. Bu konuda internetin çok belirleyici etkisi var. LGBT aktivitesinin çok belirleyici bir aktivitesi var. Bu sosyal alanda sadece değil, bilim alanında, akademi alanında da maalesef iyiliş edici, bilimi öteleyici bir etkisi var. Bunları hepimiz biliyoruz ve ben de biliyorum ve ben de bunu işliyorum. Ama bu erken çocukluk dönemindeki zemin olmasa başarılı olamaz bu kadar. Yani biz başkasını suçlayarak bu işten kurtaramayız. Biz ne hatalar yapıyoruz? Anne babalar olarak az önce söylediğim farkında olmadan acaba ne tür hatalar yapıyoruz? Akran etkileşimleri dönemimizde acaba biz anne baba olarak, öğretmen olarak, rehber öğretmenler olarak, toplumda idareciler olarak bu konuda acaba hata yapıyor muyuz? Bizim bunlara odaklanmamız lazım. Ya şu kolaycılığa kaçmayalım. Eşcinsellik ve transseksüellik artıyor. Niye artıyor? LGBT aktivitesi çok güçlü. Tamam, güçlü. Ama onların bu gücünü biz de arttırıyoruz. Gücüne güç katıyoruz. Yıllar önce sizin bir konferansınıza gelmiştim hocam. Bu konuyla alakalı ve siz soru cevap kısmına geçtiğimizde ben demiştim ki hocam çok korkuyorum çünkü küçük bir oğlum var. Hani böyle bir tercihde bulunabilir mi? Arkadaşları etkileyebilir mi? İnternet etkileyebilir mi? Siz o zaman bana dediniz ki eğer o zemin oluşmadıysa mesela size birisi şu anda içki içirebilir mi demiştiniz. Hayır demiştim. O zaman o zemin oluşmadıysa ona da kimse bunu yaptıramaz demiştiniz. Rahatlamıştım ama o tabii 1-6 yaş arasında neler yaşandığını bilmiyordum o zaman. Ama haklı çıktık değil mi? Çok. Şu anda onu çok. test ettik. Elhamdülillah. Evet, tamam. Elhamdülillah. Şimdi bu zemini hata farkında olmadan anne babalar olarak maalesef biz oluşturabiliriz. Bunu niye söylüyorum? Yani bunu birilerini yargılamak, birilerine sıkıntı vermek için değil. Sizin o bahsettiğiniz konferanslar gibi ben 150-200 konferans verdim. Ve her konferansımda istisnasız ya 1, ya 2, ya 3 anne baba gelir ve bana şunu söyler. Bu benim çok üzer mesela. Hocam ben bu konferansı neden 25 yıl önce dinlemedim? Evet. Ben anlıyorum tabii niye dediğini. Çünkü 25 yıl önce, 30 yıl önce biz işte eşimle şöyle sorunlar yaşamıştık. İşte o sizin bunu yapmayın dediğinizi biz yaptık, yapın dediğinizi yapmadık, eksiklik falan. Ve bugün işte benim oğlum eşcinsel, kızım eşcinsel. Şimdi bu çok üzüyor beni. Yani niye üzüyor? Şimdi eşcinsel bir kimlik tamamen oturduğu zaman 20-25 yaşında ona müdahale etme şansınız yok denecek kadar azdır. Zaten müdahaleyi kabul etmez. Etmez tabii. Ben böyleyim, bana dokunamazsın tabii. der. Yani bunların %10-15'i de ben
tedavi olmak istiyorum diyor. O da psikolog bulamaz zaten. Bulamaz. Psikiyatri buna kapalı. O konuya da girelim hocam, olur mu? Gireriz. Fakat ama nedir? Erken çocukluk döneminde bakın söylediğimiz çok basit. Yani diyoruz ki babalar oğullarınızla etkileşimde bulunun. Çok basit aktiviteler Çok basit. yani. Yani ona sevginizi esirgemeyin. Alın Gazete kucağına. almaya gidin. Hopla evet Markete alın gidin markete beraber. gidin. Top oynayın. Camiye götürün. Evet. Kolundan tutun markete gidin. Beraber Bahçede namaz ev kılın. işi yaparken yanınızda bulunsun. Arada bir böyle yerden tornavidayı o versin. Evet. Aferin oğlum bak Evet. sen ona ne kadar yardımcı oluyorsun deyin. Annelere işte oğlunuzun erkeksi gelişimini baskılayıcı, bloke edici davranışlarda bulunmayın. Babasıyla etkileşimini engellemeyin. İşte baba kız etkileşim modelinde işte kız çocuğuna hem sevgini hem saygını hem şeyini göstererek hem onun cinsiyet kimliğini gelişimine katkıda bulun hem mahremiyetine özen göster. Özen göster. İşte baba işte oğlunun banyosunu sen yaptır babaya belli bir yaştan sonra. Masalını sen oku, ışığını sen kapat. Anne kız etkileşiminde mesela anne sürekli işte siz söylediniz ya onu unuttuk şimdi söyleyelim bari. Sadece mazlum bir anne değil. Sinik, sönük ve sürekli depresif bir anne. Bu anne de o kız çocuğu için kötü bir modeldir ve o anneyi modellemek istemez. Hiç kimse istemez, haklı. Çünkü özdeşim objesi olarak çok sinik yani ve benzer şekilde mütehakkim anneler. Aşırı her çocuğun her şeyini karışan, her şeyine müdahale eden paraşüt ebeveyn diye bir kavram var. Evet. Onun da ötesinde. Evet. Yani çocuğu adeta bütün ihtiyaçlarını karşılayan ama boğan. Yani bunu yapmayın diyoruz ve nihayetinde sadece bu konu için değil, şu 3 temel özelliği çocuğunuza karşılıksız olarak verdiğiniz zaman sadece bu konuda değil, başka diğer psikolojik problemlerde de neredeyse %100'e yakın koruma sağlamış olursunuz. İlgi, onay ve sevgi. İlgi, onay ve sevgi. İlgi, sevgi ve onay. Ana İlgi, koruma sevgi, kalkanı bunlar. Evet. Ebeveyn çocuğuna bunu verdi mi çocuk müthiş bir şekilde korunmuş olur. İlgi, sevgi, onay. Bu onay çocuk hem ebeveyninden alır hem akranlarından alır daha sonraki şeylerde. Ama bu 3 temel şeyi anne baba koşulsuz olarak çocuğuna verirse ki niye vermesin değil mi? Yani Tabii. bu parayla değil, pulla değil, imkan gerektirmiyor. Sevgi, onay ve ilgi. Ama bunların da sınırları Tabii elbette koruyarak. ve o temel şeylerde hata yapılmazsa çocuk cinsiyet kimliğini zaten 1-6 yaş arasında büyük oranda geliştiriyor zaten. Ondan sonra da pekiştiriyor. Akran etkileşimleri döneminde pekiştiriyor ve ergenlik döneminde de son şeklini veriyor. Şimdi eğer çocuğun kafası karışık değilse, kendi cinsiyetini kabul etmişse, bundan hoşnutsuzluk duymuyorsa, ben erkeğim ve bundan mutluyum diye düşünüyorsa, kızım ve bundan mutluyum diye düşünüyorsa, böyle bir sorun yaşamıyorsa, yani zihninde bir karmaşa yoksa, ergenlik döneminde internet ona ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Yani şimdi biz şöyle meseleyi söyleyelim. Bize eşcinsellik veya transseksüellik propagandası yapılsa, işte şöyle imkanlar veririz, şöyle oluruz, böyle. Bizim heteroseksüel yapımızı bozup da transseksüel veya eşcinsel olmamız mümkün değil ise aynı çocuk içinde 12-13 yaşına kadar zaten bu büyük oranda tamamlanıyor bu sorun. Ergenlik döneminde nihai ve son şeklini veriyor. Eğer bu erken çocukluk döneminde sağlam zemin attığımız zaman korkmamıza gerek yok. Ama az önce bahsettiğimiz riskler yaşandıysa o zaman zemini biz zaten kendimiz oluşturmuş oluyoruz. Ve bugün internet aynen güçlü esen bir rüzgarın yaprağı savurması gibi çocuklarımızı alıp savurup götürüyor. Ve ona müdahale edemiyoruz. Benim bu konuda bir kavramlaştırmam daha var. Sadece bu olayla değil. Günümüzde akıllı telefonlar çağında artık bu yadsınamaz. Yani interneti yasaklayamazsınız. Çocuklarımızın elinden bunu alamayız. Evet. Engel olamayız. Deparentalizasyon dediğimiz bir şey var. Yani çocuklar ebeveyni artık anne baba değil, sosyal medya. Biz çocuklarımıza ebeveyn olarak terbiye, mürebbilik yapamıyoruz artık. Neden? Çünkü alıyor telefonunu,
çıkıyor odasına veya köşesine çekiliyor. Artık onun etkileşim bulunduğu alan orası. Aradığı her şey orada Aradığı oluyor. o her şey var. Dolayısıyla eskiden anne babanın gündeminde ne var idiyse, anne baba ne konuşuyor idiyse ev içerisinde çocuk da bu gündemden etkilenirdi ve alması gerektiğini alırdı. Annesi babası ne düşünüyor, siyasi, politik, dini ve güncel olaylarla ilgili ne konuşuluyor, çocuğa otomatik olarak bu transfer edilirdi. Evet. Günümüzde böyle bir olay yok. Çocuğun gündemi tamamen farklı, anne babanın gündemi farklı olabiliyor. Onun için risk bundan artıyor. Şimdi eğer bu çocuklarda diğer alanlarda gündem ve şeyde aktarma olmadığı gibi eğer cinsiyet kimliği konusunda da aktarım olmadıysa, anne baba çocuğa model olamadıysa, cinsiyet kimliğini geliştiren çocuğa yardımcı değil de köstek oldularsa, çocuğun kafası karışıksa o zaman tabii ki internet çok büyük bir risk ve onu gerçekleştiriyor maalesef. Ama bu riski oluşturmamışsak endişe etmemize gerek yok. Hocam o zaman şöyle kısacık bir toparlama yaparsak, hep erkek çocuk üzerinden örnek verdik ya, eşcinsel ilişkilerde erkeklerin oranı kızlar oranla daha mı fazla hocam? Yani lezbiyenlik tercihine oranla daha mı fazla? Yok, hayır, öyle bir oran yok. Hatta günümüzde biseksüellik dediğimiz eşcinsellik türü çok daha fazla ve biseksüelliğin içerisinde de ağırlığı kadınların oluşturduğunu görüyoruz. Yani transseksüellik konusunda erkek kadın dağılımında farklılık var. Onu sonraki programda konuşuruz. Ama eşcinsellik konusunda gayler, lezbiyenlerden daha fazla diyemiyoruz. Hatta bu biseksüellik dediğimiz türde kadınların çok daha ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Onun bir nedeni de şöyle, o teknik bir ayrıntıyı izah etmiş olalım. Şimdi deminden beri konuşuyoruz ya, eşcinsellik ve transseksüelliğin temeli işte bir cinsiyet karmaşasına dayanıyor. Bu erkek çocuk için de geçerli, kız çocuk için de geçerli. Bu bir anlamda şöyle oluyor. Hani eşcinsellerin söylediği bir ezber var ya, biz kendimizi doğduk doğalı böyle hissediyoruz. Evet. Bu yanlış. Doğumsal değil bu, genetik değil. Ama şu doğru, yani kendimizi bildik bileli böyle hissediyoruz deseler haklılık payı olur. Niye? Mesela bir insan kendini ne zamandan itibaren bilir? 4-5 yaşından itibaren bilir. 4-5 aşağı yukarı. İşte cinsiyet kimlik de o dönemlerde şekilleniyor ya artık. O yaştan itibaren dese doğru olabilir. Fakat şimdi ağırlıklı olarak erken çocukluk döneminden itibaren demek ki bir mekanizma çalışıyor. Buradan bunu anlıyoruz, değil mi? Bu demek ki sonradan, yani bir insan 20 yaşına kadar hiç böyle bir gelişim göstermemiş de 20 yaşında, 25 yaşında eşcinsel olmaz. Bu çıkar. Evet. Fakat kadınlarda sonradan lezbiyenlik diye bir kavram olabiliyor. Şöyle bir mekanizma orada, özellikle bir erkek tarafından duygusal olarak hırpalanan, çok travmatize olan, yalnızlığa itilen kadınlarda bu riskin biraz daha artmış olduğunu görüyoruz. Yani ilerleyen yaşı olmuş olması gerekiyor. Hayır. Sonradan eşcinsellik olmaz diyoruz ya. Genellikle böyle bir şey olmaz. Mesela 18-20 yaşına kadar o tip bir eğilim göstermemiş ama duygusal, romantik bir ilişki yaşamış ve oradan acıyı çekmiş ama sonrasında lezbiyenlik tercihinde bulunabiliyor mu? Evet, yani diyelim ki 25 yaşında bir kadın, 30 yaşında bir kadın heteroseksüel gelişim göstermiş, hatta evlenmiş. Ama diyelim ki çok travmatik bir boşanma yaşadı. Bir erkek tarafından duygusal olarak hırpalandı ve yalnızlığa itildi. Bu kadınlarda biraz lezbiyen türü ilişkiler görülebiliyor. Sonradan eşcinsellik diyebileceğimiz türden. Kadınlarda eşcinsellikle heteroseksüellik, yani homoseksüellikle heteroseksüellik arasında gel git yaşanabiliyor. Öyle diyelim. Bu erkeklerde olan bir durum pek değil. Bir de bu konuşmalarımızda şunu ifade etmedik, onu da söyleyelim. Aslında ne olursa olsun mutlaka şu iki şeyde toplanıyor dedik ya, ya kendi cinsiyetinden korkutulur ya karşıt cinsiyet özendirilir demiştik ya. Özendirilir dedik, evet. Şimdi mesela erken yaşta cinsel tacizlerin de eşcinsellik için bir risk olduğunu biliyoruz, değil mi? Bunu soracaktım hocam. O zaman ben sorumu sorayım hocam. Ailede altyapı olarak gayet sağlıklı cinsel kimliğini ulaştığını düşündüğümüz bir çocuk
7-8-9 yaşında taciz ya da işte bir istismara uğruyor. Bundan sonra eşcinsel eğilimi olabiliyor mu, tercihi olabiliyor mu? Evet, şimdi erken yaşlarda cinsel tacizin eşcinsellik için bir risk faktörü olduğunu biliyoruz. Şöyle bir mekanizma çalışıyor çünkü orada da. Tacize uğrayan kız çocuğu ise kız çocuğu yine dişiliğin tehlikeli olduğu mesajını alıyor. Diyor ki bu benim başıma niye geldi? Dişi olduğum için geldi. Eğer ben dişi olmasaydım benim başıma bu gelmezdi diye düşünüyor ve kendini koruma refleksiyle dişiliğini reddederek erkek olmaya öykünüyor. Kız çocuklarında böyle bir mekanizma. Erkek çocuklarındaysa kendilerine tatbik edileni tatbik etme, tekrarlama eğilimi gözlemleniyor. Ondan dolayı olabiliyor. Fakat burada bu işte durumsal eşcinsellik denen bir kavram var. Diğerinden biraz daha farklı. Aslında eşcinsel bir gelişim yok. Cinsiyet kimlik gelişiminde de problem yok. Ama örneğin sürekli aynı ortamda, kapalı ortamda aynı cinslerle bulunmak. Yani sürekli erkeklerin işte yatılı, hapishane, yurt vesaire gibi ortamda cinsel dürtülerin yüksek olduğu dönemlerde kapalı ortamda ve sürekli halde bulunmak gibi ortamlarda durumsal eşcinsellik dediğimiz bir durum. Ortam tetikliyor. Evet. Yani o eşcinsel çocukluktan itibaren böyle bir gelişim yok ama o ortamda durumsal nedenler, faktörler nedeniyle böyle ilişkiler yaşanabiliyor. Bunlar kalıcı da olabiliyor, kalıcı da olmayabiliyor. Böyle bir mekanizma da var. Anne modeli dedik, baba modeli dedik. Fakat herkesin annesi babası olmayabiliyor. Bazı çocuklar da yurtlarda, bakım evlerinde büyüyorlar. Bu çocukların bakışı nasıl oluyor hocam? Bu da güzel bir soru. Şimdi şöyle bir söz var. Meseleyi de güzel özetler o. Şimdi biz babadan, baba oğul etkileşiminden falan bahsediyoruz ya mesela. İşte baba oğluyla gitsin, gelsin, şöyle yapsın, böyle yapsın. Reddedici olmasın. Ölen bir baba, yok olan bir baba değildir. Ama yok olan baba, ölen bir babadır diye bir kavram var. Ölen bir baba, yok olan bir Ölen baba bir baba, değildir. yok olan bir baba değildir. Ama Yok olan bir baba, ölen bir babadır. Şimdi bir babanın fiziksel olarak bulunmamış olması baba imajının bulunmadığı anlamına gelmiyor. Bu tek başına bir risk değildir. O çocuk, erkek çocuk için konuşuyoruz, ya aile içerisinde ya da aile çevresinden baba yerine koyacağı bir modeli bulur ve onunla özdeşimini sağlayabilir. Bu çok rahatlıkla amca olabilir, dayı olabilir, dede olabilir. Aile içerisinde büyük abi olabilir veya akraba içerisinde abi olabilir. Aile içerisinde böyle bir model yoksa çevreden, okuldan bir öğretmen, erkek öğretmen, koç olabilir. Hatta bu da yoksa medyadan bir erkek modeli bile kendisine özdeşim modeli olarak alabilir, örnek alabilir ve onu modelleyebilir. Burada önemli olan en kritik şey şudur. Bir çocuğun bir baba tarafından reddedilmiş algısına sürüklenmesi. Yani kritik nokta bu. Eğer baba fiziksel olarak var ama çocuğa sevgi göstermiyor. Ya bu reddetme, hayır sen benim çocuğumsun değil. değilsin Hayır öyle değil. değil. Tabii ki öyle değil. Yani çocuğa göstermesi gerektiği ilgi ve onayı ve sevgiyi göstermiyor. Hele eğer bir de burada çocuk, bu erkek çocuk biraz nazik bir çocuksa, bazı erkek çocuklar öyle olabilir. Mizaç olarak nazik bir erkek çocuksa, bu erkek çocuklar babalarından daha çok ilgi ve onay beklerler ve bunu alamadıkları zaman da reddedilmiş olarak algılarlar. Dolayısıyla çocuk için sorun olan babanın, annenin veya babanın, özellikle burada baba daha önemli bir figür oluyor çünkü, fiziksel olarak yok olması ya da ölmesi ya da uzak bir yerde olması değil, fiziksel olarak var olduğu halde yokmuş gibi olmasıdır. Bilmem izah edebildim mi? Hocam çok güzel ettiniz. O zaman yine burada şöyle de bir şey geldi aklıma. Baba öldü. Anne çocuklarıyla beraber babanın hayalini ve o baba
figürünü çocuğa yine anne verecek. Tabii. Babasına olan sevgisini, Tabii. onun işte erkekliğe Evet. yönelik yaptığı aktiviteler vesaire Evet. gibi çocuk zihninde bunu yaşayıp ama yakınlarda, çevrede bir erkekle de işte dediğiniz Tabii. gibi dedesiyle, öğretmeniyle de o rolü orada tamamlayacak ve Çok doğru. kabullenecek. Aynen, çok doğru. Baba imajını muhafaza edecek ve varsa aile içerisinden bir erkek modeli, yoksa aile çevresinden bir erkek modeliyle bu özdeşimini çocuğunun sürdürmesini sağlayacak. Bunu destekleyecek. Yani bu konuda annenin sadece bu bilgiye sahip olması yeterli zaten. Çocuk kendi doğal gelişiminde bir model bulur zaten kendisi. Fıtraten de Fıtraten bulur. Evet. Annenin yapacağı tek şey bunu bloke etmemesi. Etmesi. Sadece bu. Etmesi. Ya dediğim gibi aile içerisinde ve çevresinde yoksa medyadan bile bulabilir çocuk. Bir erkek model. Hocam aklıma şey geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cennet annelerin ayaklarının altındadır diyor ya, ne kadar şimdi Evet. farklı bir açılım oldu Demek hocam ki cehennem de annelerin ayaklarının altında yani, mıdır ama desek dünyada mesela hani bu travmaları yaşamış bir çocuğun dünyasının da cennet ya da cehennem olması, ahiret hayatında artık Rabbimiz burada nasıl... mesela sizin verdiğiniz şu anda aklıma geldi. Resulullah'ın özdeşim objesi kim olmuş oldu? Dede. Dedesi. Dede ve amca. Yani evet. Babayı çok erken yaşta kaybetti. Anneyi zaten küçük yaşta kaybetti. Ama dede ve amca tarafından büyütüldü. Evet. Yani bu çocuk zaten özdeşim modelini bulur. Burada bir örnek de şu verilebilir. Mesela babanın, dedenin erkek çocukla oynaması, itişip kakışması mesela. Resulullah torunlarını ne yaparmış? Evet. Sırtına alır. Namaz kılarken oynuyor. Hutbeye gelince hatta hutbeden iniyor, alıyor. Evet. Sırtına bindiriyor, onunla gidiyor. Hatta bir rivayette geliyor işte ya Resulallah işte şey diyorlar, at gibi, ata biner gibi. Evet. Ne güzel ata bindiler diyor. Evet. Ama binici de ne güzel değil mi diyor. Evet. Yani böyle etkileşim, fiziksel temas. Bu çok önemli. Çok önemli. Çok bunları okumak gerekiyor. Hocam şimdi biz transseksüellik konusuna gireceğiz. Ama ben ondan önce yine kitabınızla alakalı, bu çok harika eserle alakalı yine bir şey söylemek istiyorum sevgili izleyicilerimize. Sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, bu kitabın yani İnterseks, Hermafrodit ve Eşcinsel Farklar, Nedenler ve Öneriler kitabının Profesör Doktor Zeki Bayraktar hocamızın bu kitabının mutlaka elinizin altında olması gerekiyor ve burada hocamız ön sözünde neden ben bu kitabı yazdım diye bir başlık atmışsınız hocam. İnterseks ile eşcinselliğin karıştırılıyor olması, evet. İnterseksin tedavisiyle ilgili yanlış bilinenler. Ben bu ilk iki maddeyi hocam sizin sosyal sorumluluk projeniz olarak gibi düşündüm. Eşcinsellikle ilgili tartışmalardaki ifrat ve tefrit. Evet. Bu konular da çok önemli. Eşcinsellik konusunda aldığım yoğun sorular. Evet. Çünkü bu bir tabuydu, konuşulmuyordu ama artık doğru ağızlardan doğru bilgilerin sahiplerine ulaşması gerekiyor. Ve cinsiyet değiştirme ameliyatı için müracaat eden vakalardaki artış, cinsel eğitim, bilinç ve heteroseksüel cinsellik. Hocam içerik ağırlıklı olarak üroloji ve psikiyatri bilimlerinden, onların literatürlerinden faydalanmışsınız ama bununla beraber işte pediatri, endokroloji, nöroloji ve genetik gibi tıbbi bilimlere ait literatürlere de yer vermişsiniz. Yani multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmış ve beni en çok cezbeden kısmı da sadece teorik bilgilerle değil, sahada vaka analizlerini incelemiş olmanız. O örneklerle beraber ben de örneklendim. O yaşanılan duyguları ben de hissettim ve yaşadım ama şimdi hocam bundan sonrası için yeni dersimizde bu kitabınızdan faydalanacağız. Transseksüellik. Şimdi bu kitap aslında bu kitabın devamıdır. Şöyle, kitabın birinci ve ikinci baskısında transseksüellik diye bir bölüm vardı. Var, bu evet. kitapta.
Fakat kitabın 4. ve 5. baskısında hacim o kadar arttı ki, hacim niye artıyor? Dediğiniz gibi sürekli bu konuda literatürü takip ediyorum ben. Her önüme düşen literatür anlamlı bir bilgi veriyorsa onları elbette ki not alıyorum, ekliyorum ve hacim giderek arttı. Dolayısıyla mecburen 2 kitap olarak çıkarmak zorunda kaldık. Yani bu Intersex, Hermafrodit ve Eşcinsel kitabının devamı niteliğindedir. Transseksüellik kitabı. Evet. Zaten bu kitabı okumadan önce bu kitabın da okunması gerekir. Hele bu konuda biraz araştırma ve ilgi varsa. Birkaç tane tez yapıldı. O çok memnuniyet verici. Kitabı bir yazma nedenimden bir tanesi de ilahiyat ve sosyoloji alanında bu konuda kaynak yoktu. Ulaşmakta zorlar. Şimdi biz tıbbi literatüre hakimiz ama sosyal bilimlerdeki arkadaşlar bu kaynaklara bizim kadar kolay ulaşamıyorlar. Onlara hazır bir kaynak ortaya çıkarmış olduk. Bu da çok kıymetli çünkü bir konferansınızda bir sosyoloğun sunduğu bir hatayı İşte düzeltme hatalar yapabiliyorlar. olmuştu. Hakim olamadıkları için hatalar yapabiliyorlar. Bu kitabımdan bu öngörüm gerçekleşti. Yani daha ilk baskıdan itibaren benim bildiğim 4-5 tez yapıldı. Çok şükür. Arkadaşlar geldiler. Biz de elimizden gelen yardımı yapmış olduk. Dolayısıyla bir fonksiyon icra etmiş gibi görünüyor. Hocam Allah gerçekten size o kadar çok dua ediyorum ki bu konuda da diyorum ki Rabbim Zeki Hocam'ın bütün ne kadar günahı varsa hepsini yok Allah et. razı olsun. Sadece şu katkılarından dolayı ki bir müjde verdiniz İtalya ile alakalı bir makalenizin. Evet. Şimdi biz bu kitapta anlattığımız konuları zaten bu her iki kitapta neticede tamamen tıbbi literatüre dayalı olarak dediğiniz gibi üroloji, psikiyatri, yer endokrinoloji, pediatri literatürüne atıf yapıyor. Sonuçta hepsi tıbbi literatür ve bizim elimizin altında bunları yorumlayabiliyoruz. Bu multidisipliner bağlamda yazılan zaten tek kitaptır. Yani hem interseks konusunu hem eşcinselliği ele alan bir kitap yok Türkiye'de. Eşcinsellik konusunda 1-2 tercüme kitap var. Onlar da tercüme. Dolayısıyla bu içeriği açısından da ilk olma özelliğini taşıyor. Tabii bizim için önemli olan bir şey daha vardı. Burada söylediğimiz bilimsel kanıtlara dayalı olarak bu söylediğimiz şeyi tıbbi literatüre de aktarmak. Evet. Şimdi bu önemli. Niye önemli? Çünkü tıbbi literatüre aktardığımız zaman, bunu başardığımız zaman İngilizce olarak artık o milyarlara hitap ediyor ve biz öldükten sonra da o kalacak, devam edecek. İnşallah. Amerika'dan Avustralya'ya her yerde okunacak ve bu tıbbi literatürde yayınlandığı için artık hakem değerlendirmesinden geçmiş bir kanıt haline gelmiş olacak. Bu yayınları yaptırmak epey zordu, hala daha zor. Çünkü maalesef bu alan biraz bilimsel alandan ziyade ideolojik alan tarafından domine ediliyor. Biz diğer konulardaki yayınlarımızı rahatlıkla yapıyoruz. Yani rahatlıkla derken usulüne uygun deneysel çalışma yapıyoruz. Sonuçlarımızı analiz ediyoruz ve yayınlanıyor. Pek çok yayınımız var ama bu konudaki yayınlar maalesef bir bariyerle karşılaşıyor. Bir doktrin var ama yavaş yavaş sanki en azından birkaç yayın için bunu aşmayı başardık gibi görünüyor. Sosyal medya hesabımda ilan ettim. Transseksüellikle ilgili bir makalemiz İtalyan Üroloji Androloji dergisinde kabul edildi. İnşallah muhtemelen Mart ayında yayınlanacak. Bu beni hakikaten hiç bu kadar beni sevindiren bir akademik yayınım olmadı. Ben akademik ilerlememi tamamlamış biriyim yani 2018'de ama niye o kadar heyecanlandım? Çünkü transseksüellikle ilgili görüşlerimizi tıbbi literatüre aktarmış olduk. Öyle bir makale yok tıbbi literatürde. Yani hakem öyle bir makale yok derken özelliği nedir? Makaleyi yayına kabul eden derginin hakemleri oluyor ya biz bu akademik çalışmalarda biz gönderiyoruz dergi en az 2 hakeme gönderir. Zaman zaman bize de gelir biz de hakemlik yaparız yani böyle bir mekanizma var. Yorumu şöyle oldu yani bu yazı bu makale güncel transseksüellikle ilgili güncel uygulamaya karşı çok radikal söylemleri var. Yani öyle zaten hakikaten. Ama çok tutarlı kanıtlara dayanıyor ve çok güzel yazılmış bir yazı. Yorumuyla
kabul edildi. Revizyon da talep etmediler. Yani o da revizyon şu demek. çok... Yani genelde böyle, genelde değil yani çoğu böyle olur. Makale ya direkt reddedilir ya kabul edilir ya da revizyonla kabul edilir. Yani der ki işte yazının şu bölümlerinin düzeltilmesi ya da izah edilmesi ya da çelişkiler görünüyor. Bunların düzeltilmesi lazım ya da bu konuda daha fazla kanıt sunmanız lazım vesaire. Buna revizyon diyoruz biz. Major revizyon var, minor revizyon var. Bu hiç revizyon da talep etmediler. Direkt kabul ettiler. Bu açıdan sevindirici bir gelişme. İnşallah hayırlara vesile olur diye ümitle bekliyoruz. İnşallah olacak çünkü siz etik olarak bu dönüştürme operasyonlarını yapmıyorsunuz. İptal ameliyatlarını diyelim. Yani evet, bunu siz iptal ameliyatları diyorsunuz ve bunları yapmıyorsunuz. Öncelikle Allah razı olsun. Ve sonrasında da size sorun yaşadıkları için mutlaka düzeltme operasyonuna geliyorlar. İşte sorun yaşadıkları yerlerle alakalı. Gözünüzle bu insanların yaşadıklarına şahit oluyorsunuz. Elbette. Ve insan olarak da içiniz acıyor. O yüzden Allah size mutlaka yardım edecek. İnşallah. Eşcinsel eğilimlerin, eşcinsel tercihlerin anne ve baba 0 ve 6 yaş arasında yapılan hatalarla direkt yüzde kaç diyebiliriz hocam? Yani bu konuda ünlü bir psikolog var. Türkiye'de çok tanınmaz ama hatta onun Van den Anwerk ismiyle hala Amerika'da yaşıyor. Hollandalı bir psikologtur bu. Onun verdiği rakamları söyleyeceğim ama o rakamları vermeden önce bu açıklama ihtiyacını hissettim. Evet. Bu son baskıda o psikoloğun bir makalesini neredeyse tamamen tercüme edip aktardım. Neden? Bu psikolog, Anwerk yani, 1967 yılında Hollanda'da homoseksüellikle ilgili ilk tezi yazan adamdır. Hollanda önemli çünkü zirve olan bir şey. Zirve, evet. Bu konuda Hollanda'da ilk tezi yapan bu psikolog 2011 yılında bir makale yazdı. Yani 2011 yılında bu makaleyi yazdığı zaman 50 yılı aşkın bir deneyimi vardı. Binlerce eşcinsel danışanı olan bir isim. O makalede bu eşcinselliğin genetik olmadığını, o iddiaların yersiz olduğunu, o bizim anlattığımız erken işte anne baba etkileşiminin rol oynadığını anlatıyor. İşte o makalede diyor ki eşcinsel erkeklerin %80'inde baba ile kötü ilişki, çoğunluğunda anne ile iyi ilişki var diyor. Çok ilginç. Evet. O demin söylediğimiz şey yani %80'inde babayla kötü ilişki, baba nefreti var dedim ya. Evet. Zaten babayla kötü ilişki olunca anneyle otomatik olarak şey oluyor. Tabii bu anneyle yoğun ilişki nedeniyle de olabilir elbette ki. Hani aşırı şefkat vesaire dedik ya. Kadınlarla ilgili de iş biraz daha karmaşık. Hem anne hem baba ilişkilerinde sorun olabiliyor diyor. Fakat o Anwerk'in söylediği çok ilginç bir cümle var. Eşcinsel danışanlarım diyor, hani babayla nefret ve kötü ilişki var, anneyle yoğun sevgi var ya, eşcinsel danışanlarımın hemen hepsi babayla kötü ilişkinin burada bir farkındaydılar. Yani bu kendi gelişimlerinde de bir rol oynayabileceğinin de farkındaydılar. Ama anneyle yakın sevgi ilişkisinin farkında değillerdi diyor. Şimdi yani kastediyor ki yani benim babamla aram kötüydü. Hatta nefret ediyorum. Ondan dolayı ben hani bu böyle bir gelişim göstermiş olabilirim. Bunu yorumluyorlar ama anneyle sevgi ilişkisinden haberleri yok. Çünkü böyle bir mekanizmadan haberleri yok. Yani demin söyledik ya, aşırı anne şefkati erkek çocuğa risk oluşturur. Şimdi hangi anne kendi çocuğu için böyle bir risk olsa böyle davranır? Farkında olmadan bu oluyor elbette. Babalar için de öyle. Yani baba, ben şöyle bir şey söylüyorum. Ben öyle insanlar tanıyorum ki eşcinsellerden ve transseksüellerden nefret ederler. Yani değil aynı masada oturmak, aynı salonda bile bulunmak istemezler. O da bir aşırı değil mi hocam? Ya bu kadar eşcinselden nefret etmek de farklı altında tabii o başka bir şey. Yani sonuçta o eşcinsellikle mücadele etmek ayrı bir şey. Nefret etmek ayrı bir şey. Yani demek istediğim şey şu.
eşcinsellikten nefret eder ama oğlunun eşcinsel olması için elinden geleni yapar farkında olmadan diyor. Kastettiğimi siz anladınız. Yani evet. Öyle bir baba modeli ortaya çıkarıyor, öyle bir baba figürü ortaya çıkarıyor ki o erkek çocuğun o babaya karşı nefret duymaması mümkün değil ve şöyle düşünmemesi mümkün. Yani ben böyle bir adam olacaksam erkek olmayı reddederim. Gibi onu anlatmaya çalıştım. Peki hocam tam bu noktada o zaman şunu sorabilirim. Eşcinsel ilişkilerde bildiğim kadarıyla aktif ve pasif rol, evet. Yani o zaman bir taraf erkek bir taraf kadın rolü mü olmuş oluyor? Tabii aktif ve pasif rol var. Burada bu heteroseksüel ilişkilerle şeyler arasındaki farkı izah ederken kitapta izah ediyoruz. Şimdi aslında şöyle bir mekanizma var. Yani eşcinseller diyorlar ki ya biz eşcinseliz. Doğuştan bizim şeyimiz böyle. Böyle bir iddiaları var ya. Ya biz heteroseksüeller gibi değiliz. Yani heteroseksüellerin sizin yapınız farklı, bizim yapımız farklı. İddia bu ya. Aslında bu iddianın şu açıdan bile dayanaksız olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi Freud da bunu güzel analiz ediyor. Diyor ki bir eşcinsel erkek böyle iddia ediyor diyor. Ben kadına ilgi duymuyorum, erkeğe ilgi duyuyorum diyor. Ama aslında eşcinsel erkeklerin hedef olarak aradıkları, cinsel nesne olarak seçtikleri erkekler kadınların psişik karakterlerini temsil eden erkeklerdir. Ve ilişkilerinde de kadını taklit eden işte bir erkekle ilişki. Evet, yani neden? Sonuçta o da heteroseksüel dürtüsünü tatmin etmeye çalışıyor. Yani fıtraten aslında tabii. O tarafa geliyor. Keza aynı şekilde lezbiyen kadınlar için de geçerlidir diyor. Lezbiyen kadın ben heteroseksüel değilim diyor ama ilişki kurduğu kadın erkeği taklit eden kadın oluyor. Yani sonuçta bu bir aktif ve pasif deseni, erkek dişi deseni zorunlu olarak devam ediyor diyor aslında. Yani o anlamda. Ve de arayış devam ediyor. Hocam şimdi o zaman transseksüelliğe geçelim. Tamam. Transseksüellik ile eşcinsellik arasındaki fark nedir hocam? Eşcinseller kendi biyolojik bedenleriyle kavga etmezler. Erkek olduğunu kabul eder, kadın olduğunu kabul eder ama der ki ben karşıt cinse ilgi duymuyorum der. Transseksüeller ise yine cinsiyet kimlik bozukluğu zemininde gelişir ama biyolojik bedeniyle kavga eder. Erkek ise ben erkek bedenine hapsolmuş kadınım der. Mesela kadınsa kadın bedenine hapsolmuş erkeğim der. Biyolojik bedenlerinde cinsiyetlerini izhar eden organlarını istemezler. Kestirip attırmak isterler. Şimdi mesela biyolojik olarak erkek ise gelir der ki benim testislerimi ve penisimi al der bizden. Eğer bu bir kadın ise göğüslerini aldırmak ister. Aradaki temel fark budur. Peki, şimdi geliyoruz. Ben bu şeyi hani cinsiyet değiştirme ameliyatı diye niteleniyor ya. Öyle niteleniyor ama cinsiyet değiştirme ameliyatı siz cinsiyeti yok etme ameliyatı. Evet, ben buna cinsiyet değiştirme değil, cinsiyet iptal ediyorum. Neden öyle dediğimi izah edeyim. Ben bu ameliyatları etik bulmadığım için biraz sonra anlatacağım gerekçeyle bunun tıbbi kanıtının bulunmadığı için yapmıyorum. Yapma ehliyetine sahibim. Ben bu ameliyatı yaparım. Tabii. Para da kazanırım. Hatta prestij de kazanırım. Maalesef o camiada bir şey de prestij meselesi bu. Etik bulmadığım için yapmıyorum ama bu ameliyatı başka yerlerde olup da sorun yaşayanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi ne yapılıyor bu ameliyatlarda? Şimdi erkekse kadın olmak istediğini beyan ediyor. Testisleri alınıyor. Yani anne baba olma şansı geriye dönüşümsüz olarak bitiyor. Penisi alınıyor. Penisinin içi boşaltılıyor. Ne oluyor? Erkeklik organları alınıyor. Ne oluyor bu? Erkekliği iptal ediliyor bunun. Şimdi bu bireyin kadın olması mümkün mü? Kadın olabilmesi için buna bizim bir rahim takabilmemiz, yumurtalık takabilmemiz ve doğal vajina işlevini gören bir vajina yapabilmesi lazım ve glitoris yapabilmemiz lazım. Yapabiliyor muyuz? Hayır. Teknik detayına girmeyeceğim. Girmeyelim, evet. Çok teknik detayına girmeyeyim. Arzu edenler o benim sosyal X hesabında yayınladığım görsellere de bakabilirler. İtalya dergide yayınlanacak olan makalemin Türkçesini de yayınlayacağım. Detayları orada. Uzatmadan söyleyelim. Bir erkeğin bir kadının erkeğe dönüşmesi mümkün değil. Mümkün değil. Yapılan ameliyatlar sakatlayıcı ameliyatlardır. Mutilasyon
Mutilasyon sakatlama demektir. Üreme işlevi biter. Bireyin anne baba olma şansı biter. Cinsel işlevi biter. Kimse kimseyi kandırmasın. Cinsel organlar alınıyor. Cinsel organlar alındıktan sonra bizim orada yaptığımız şey yeni bir cinsel organ değildir. Kimse kimseyi kandırmasın. Biz ne bunlara penis yapabiliriz ne vajina yapabiliriz. Penis diye yapılan bir et yığınıdır. Vajina da diye yapılan da bir yaradır. Yara. Peki kişi bunu biliyor mu hocam? Maalesef bilmiyorlar. İşte yani o zaman yanlış bilgi veriliyor mu? Yalan bilgi mi veriliyor hocam? Eksik bilgi veriliyor. Önce şunu söyleyelim. Şimdi şu da az biliniyor. Şimdi bu cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan transseksüellerde gerçekten çok güçlü bir istek var. Çok yoğun ruhsal sorunu var. Biz bunu inkar etmiyoruz. Bedenlerinden çok ciddi rahatsızdırlar. Çünkü o gelişimi çocukluk döneminden itibaren o bedeni reddediyor. Şimdi dişi olmak tehlikeli ise bedeni dişi olduğu için rahatsız olmaz mı? Erkek Tabii. olmak tehlikeli ise, erkek olmaktan nefret ediyorsa ve bu 1 yaşından itibaren öyle beyni kodlanmışsa bedenini erkek gördüğü zaman rahatsız olmaz. Oluyor işte. Çok yoğun ruhsal sorun da transseksüellerde aklınıza gelir. Geri zekalılık hariç bütün psikiyatrik hastalıklar kat be kat fazladır transseksüeller. İntihar oranları da Hepsi. yüksek. Anksiyete, depresyon, intihar, şizofreni, otizm vesaire hepsi çok fazla. Bunlar çok yoğun bir rahatsızlık duyuyorlar ve siz bunlara bu ruhsal sorunlardan kurtulabilirsiniz. Bunun bir çözümü var diyorsunuz. Nedir? Cinsiyetinizi değiştirin. Şimdi bu Toptan insan, evet, bu ameliyatları olun diyorsunuz. Şimdi bu insan ne düşünsün? Tabii ki bu ameliyat olmak ister. Çünkü çok yoğun ruhsal bunalım içerisinde ve bu ameliyatları olduğu zaman bu bunalımdan kurtulacak. Öyle inanmış. Siz öyle söylüyorsunuz. Yani burada rıza mühendisliği dediğimiz bir kavram var. Hastanın peşinen buna rızası var. Hatta çok yoğun isteği var. Siz buna yapma etme dediğiniz zaman sizinle kavga ediyor. Kavga eder. Niye? Çünkü siz onun tedavi olmasını engelliyorsunuz. Siz onun ruhsal sıkıntılarının devam etmesini istiyorsunuz. Öyle algılıyor. Anlatabildim mi? Çok iyi anladım. Zaten Ama Hekaton'da son tangayı çalışıyoruz. Hekaton'un tek bir gövdesi, çeşitli kolları var demiştik. Bu kollardan bir tanesi. Amaç zaten sizi tedavi etmek değil. Değil mi? Hayır, şimdi bu transseksüellere takdim edilen algı böyle değil mi? Böyle. Siz bu ameliyatı olduğunuz zaman bu ruhsal sıkıntılardan kurtulacaksınız. İkincisi, medyadaki takdim şekli ne? Makyajlı trans kadınlar. Gayet güzel kadınlar. Evet. Genital yapıyı görüyor mu? Yani insanlar bu ameliyat olan transların genital bölgesini görüyor mu? Yaşadıkları sıkıntıları görüyorlar mı? Yok. Onu biz görüyoruz. İşte bir de ama medyada kitaplarınızdaki orada yansıtabildiğimiz kadar. Evet. Yani. Şimdi o zaman şiddetle bunu arzu ediyor. Görüşme yapan hekimler de maalesef bu konudaki komplikasyonları anlatmıyorlar. Maalesef. Bu kesin. Bunu nereden biliyoruz? İşte bana gelen o vakalarımdan biliyorum. Bir tanesine bu komplikasyonları anlatmaya başladım. Çocuk bayıldı odamda. Bildiğimiz bayıldı. Korkudan bayıldı yani. Sonra toparladık falan. İstersen devam etmeyelim dedim. O erkekten kadına geçiş isteyen bir talepti. O zamana kadar kadından erkeğe geçişle ilgili görüntüleri görmüştük. Belki erkekten kadına geçiş o kadar şey olmayabilir. Devam edelim dedi. Ben hani onu istiyorum yani. Emin misin? Eminim dedi. Bak istersen ara verelim. Devam ettik. Onları göstermeye başladım. Yine bayıldı. Bir başka genç yine bu konuda ameliyat talebiyle geliyor. Onu anlatıyorum. Bak böyle böyle komplikasyonları var. Şöyle olur, böyle olur. Görseller de gösteriyorum. Sana dedim bunlar anlatıldı mı? Çocuk dedi evet anlatıldı dedi. Peki ne dendi? Yani bazı vakalarda istenmeyen sonuçlar elde edilebiliyormuş dedi. Bazı vakalarda. Peki dedim bak sana gösterdiğim bu tablo, bu bilgiler, bu görseller senin bu söylediğin cümleyle izah edilebiliyor mu sence? Yok edilemiyor dedi. Yani özetle bu komplikasyonlar anlatılmıyor ve buradaki en büyük etik problemlerden bir tanesi bu. Bu zaten bilimsel literatürle tespit edilmiş bir şey.
Almanya'da Van den Busch adında bir İsviçre'de yapılmış da Alman şey. Bu geçiş dönemine başladıktan sonra vazgeçen, detransfüzyon diyoruz onlara. Vazgeçen 300 civarında transla görüşüyor. Bunlara geçiş izni verilmiş, hormon başlanmış bakın. Yani psikiyatristler ve endokrinologlar buna geçişe onay vermişler. Onlarla yapılan görüşmede bir bölümü ameliyat da yaptırmıştı. %55'i, yani %55 ne demek? Yarıdan fazlası. Bu geçiş öncesinde yeterince bir görüşme ve bilgilendirme yapılmadı, bize verilmedi diyor. Bu korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Yani her ameliyat için bizim hastayı aydınlatma yükümlülüğümüz var. Evet. Aydınlatılmış onam dediğimiz bir şey var. Bak sen de bu ameliyatı yapacağız. Niye yapıyoruz? Şu gerekçeyle yapıyoruz. Bu ameliyatın şu yan etkileri olabilir. Hastada kanser ameliyatı yaparken bile bunları anlatmak zorundayız. Seni kanserden kurtarmak istiyoruz. Çünkü kanser ölümcül bir hastalıktır. Bu doğru. Ama bizim yaptığımız anestezi ve ameliyatın da ölüm riski olabilir şu kadar gibi. Tabii. Bunlar anlatılmıyor. Ama daha büyük bir problem var. Daha ben yine çok fazla detaya girmeden. Şimdi basit haliyle. Şimdi bizim cerrahide bir temel kuralımız var. Risk fayda analizi. Şimdi biz bir ameliyat yaptığımız zaman o hastaya bir zarar veriyoruz. Ne yapıyoruz? Hastanın beden bütünlüğünü bozuyorsunuz. Tabii. Hastada herhangi bir organ ve doku kaybı olmasa bile beden bütünlüğünü bozuyoruz. Yani karnını yarıyoruz, deliyoruz, içeriye giriyoruz, dokularını alıyoruz. Anestezi alıyor hasta ve bu bir zarar veriyoruz. Peki niye yapıyoruz bu ameliyatı? Çünkü verdiğimiz bu zarardan daha büyük bir fayda elde ediyoruz. Nedir o fayda? Mesela hastanın böbrek kanseri varsa böbreğini alıyoruz evet ama kanserden kurtarıyoruz. Evet. Testis kanseri varsa testisini alıyoruz ama kanserden kurtarıyoruz değil mi? Evet. Veya apandisit ameliyatı yapıyorsak patlamış apandisitin enfeksiyon yapıp öldürmesini engellemeye çalışıyoruz değil mi? Bunun gibi yani. Bu ameliyatın gerekçesi nedir? Yani bu transseksüel cerrahi, bazılarının işte cinsiyet değiştirme ameliyatı dediği, benim cinsiyet iptali dediğim ileriye sürülen gerekçe. Şimdi doğumsal bir anomali var mı bu bireylerde? Yok. Hormonal bir bozukluk var mı? Yok. Genetik bir bozukluk var mı? Yok. İşlevsel bir bozukluk var mı? Yok. Yani herhangi bir organı işlev bozukluğu gösterir mi? Yok. Sapasağlam bir insan. Sapasağlam. Peki nedir gerekçe? İleriye sürülen gerekçe ruhsal sıkıntıları var. Bu ruhsal sıkıntıları çözmek için bu ameliyatı yapmamız lazım. Gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Hastanın erkekse testisini alıp penisini alıp yani anne baba olma şansını bitirmemiz lazım. Cinsel işlevini bitirmemiz lazım. Ona güya sünni bir vajina yaparak bir yara açmamız lazım. Perinesinde asla işlevi yok çoğu kez. O yara dediğiniz şey de sürekli aktive oluyordur o zaman hocam. Yani, değil mi? Yani güya neovajina, yeni bir vajina yapılıyor güya. Makatla mesane arasında bir çukur açılarak oraya bir çukur açılıyor. Çukur diyorum. Bu çukurdur çünkü. Asla bir doğal vajina işlevi göremez. Orasını vücut bir yara gibi algılıyor ve kapatıyor zaten. Kapatıyor. Bildiğiniz kapatıyor. Vücut sürekli kendisiyle tabii kapatmasın diye o bujilerle dilate etmeye, genişletmeye çalışıyorlar. Günde 4-5 defa ağrılı bir işlem ama o da para etmiyor. Çoğunlukla kapanıyor. Kapanmasa da cinsel işleve müsaade edecek bir açıklıkta olmuyor. Ona öyle de olsa asla bir doğal vajina görevi göremez. Çünkü vajina, doğal savunma sistemi olan, kendi kendine asit üreten laktobasiller içeren vajinanın doğal savunma sistemi asidik ortamından kaynaklanıyor. Çünkü pH düzeyi daima 3.8 ile 4.5 arasında. Yani sürekli asidik ortamdadır. Orada herhangi bir mikrobun üremesi mümkün değildir. Doğal koşullar bozulmadığı müddetçe. Yani vajinaya hiçbir dışarıdan müdahale yapılmadan, hiçbir ekstra müdahale yapılmadan kendi kendisini korur. Onun için biz asla vajinaya herhangi bir müdahale, yıkama yapılmamalı diyoruz doğal suyla bile. Bu translarda yapılan şeyin asla böyle bir fonksiyonu yoktur. Doğal vajina doğum kanalı olduğu için esnemeye, gerilmeye müsaittir. Çok yoğun sinir ve erojen dokular ve damarlarla örülüdür vesaire vesaire vesaire. Yani bu yapılanın asla ve asla böyle bir fonksiyon icra etmesi mümkün değildir. Yapılan bir yaradır. Kimse kimseyi kandırmasın. Yani bu bireylerde
ister kadından erkeğe, ister erkekten kadına geçiş olsun. Ne üreme fonksiyonu olur, o tamamen biter. Ne cinsel işlevi olur, ne de işeme işlevi doğru düzgün olabiliyor. Sakatlanıyor yani. İşeme Evet. işlevi de bozuluyor. Bununla ilgili örnekler çok verdiniz hocam. Hasta zaten o verdiğim örnekler ya sürekli idrar kaçırdığı için bize geliyor. Yani hatta bez Bez kullanmak kullanıyor, zorunda tabii. hastalarınızdan Tabii. ve gencecik insanlardan Tabii, tabii. bahsettiniz kitabınızda. Kadındı, erkek oldu güya. Güya erkek olmuş 20 yıl önce. Sürekli idrar kaçırıyor, bez de geliyor. Kaç defa ameliyat olduysa işte güya yapılan yeni penis tutmadı. Zaten bir et yeni, bir işlevi olmaz. Onu da bacaktan alıyorlar herhalde, Bacaktan değil mi ve hocam? koldan alınıyorlar ve bacak ve kol da sakatlanıyor. Sakatlanıyor. Yani dolayısıyla ben şöyle diyorum bu şeyde, o ifademi de söyleyeyim. Şimdi bu ameliyatlarda yapılan işlem ya feminizasyondur ya da maskülenizasyon. Yani ya kadınsılaştırma ya da erkeksileştirme yapılıyor ya genital cerrahi. Şimdi bu ameliyatlar feminizasyon veya maskülinizasyondan daha ziyade mutilasyondur. Mutilasyon ne demek? Sakatlama. Sakatlama. Erkekten kadına geçiş talebiyle yapılan ameliyatlar ürogenital mutilasyon, kadından erkeğe geçiş amacıyla yapılan işlemler hem ürogenital mutilasyon hem ekstragenital mutilasyon. Ne demek? Sadece ürogenital sistemi yani üriner cinsel ve işeme ve seksüel işlevi iptal olmuyor, sakatlanmıyor. Neofallus, güya yeni penis yapacağız diye koldan ve bacaktan aldıkları dokular nedeniyle kol ve bacak da sakatlanıyor. Hiç yoktan yere o kolda ve bacakta hem kozmetik problem, hem nörojenik problem hem de işlevsel problemler oluyor. O örnek verdiğim hasta bir tanesi kontrola gelmesi lazım. Asistana talimat yazdım. Dedim bugün işte o gelecek kültürlerini, idrarını vesaire şey yapın. Sonra akşam üzeri asistanıma sordum geldi mi? Gelmedi. Mesaj attım ona. Sen niye gelmedin? Bugün senin kontrolün vardı. Bana verdiği şey şu. Hocam ayağımda o kadar çok ağrı var ki hareket edemiyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu konuda da bana yardımcı olun diyor. Ya bu bir sakatlama. Hocam çok acı ya. Bunları görmek, evet, şahit şimdi olmak çok maalesef acı. öyle. Şimdi nereye geldik? Şimdi başa gelelim. İddia edilen şey neydi? Ruhsal tedavi. Ruhsal tedavi. Şimdi bakın. Yapılan ameliyat risk fayda analizinden bahsetmiştik. Evet. Biz bir ameliyat yaptığımız zaman sağladığımız zarardan, verdiğimiz zarardan daha fazla fayda sağlamalıyız. Ki yapalım, değil mi? Buna endikasyon deriz. Eğer ortada bir endikasyon yoksa biz o ameliyatı yapamayız. Gerekçe yok demektir. Evet. Şimdi buradaki gerekçe ne? Herhangi bir biyolojik hasar yok, işlevsel bozukluk yok, genetik bozukluk yok, ruhsal sağlık. Bir insanı alacaksınız, sapasağlam bir insanı sadece sakatlayacağız. Evet, sakatlayacaksınız. Bakın, üreme işlevini bitiriyoruz, cinsel işlev bitiyor, işeme işlevi de büyük oranda zarar görüyor. Ve bunun için hasta toplamda 5 ile 10 arasında ameliyat oluyor, narkoz alıyor. İnanılmaz bir zarar veriyoruz biz bu hastaya ve telafisi mümkün olmayan organ kaybı var burada. Şey geldi aklıma, hani hırçın çocuklar oyuncak bebeklerini alır, kollarını, Evet, bacaklarını, kafalarını koparırlar. İnanılmaz, muazzam bir zarar. Peki biz bu zararın karşısında ne kazanıyoruz? İddia edilen şey ne? Ruhsal sıkıntıların iyileşmesi. Şimdi bir noktalı virgül koyalım. Ya bireyde ruhsal sıkıntı varsa müdahale ruhsal alana olur. Niye bedensel alana müdahale ediyoruz? Psikolojik sorun varsa bunun tedavisi psikoterapidir. Değil mi? Öyle olmalıdır. Hocam o kadar güzel söylediniz ki bir insanda ruhsal bir problem varsa o zaman o bölgeye müdahale edilmedi. Bedenine neden müdahale ediliyor? Evet, şimdi bunu niye söyledim? Benzer taleplerle gelen başka hastalıklar var. O hastalıklarda da öyle yapılıyor çünkü. Bu arada benim bu söylediğim şeyi çok ünlü bir psikiyatri profesörü söyleyecek. İsmini vereceğim onu. Yani burada psikoterapi yapılmalı diye. Kim olduğunu söyleyeceğim. Anlamlı çünkü o. Likantropi diye bir hastalık var mesela. Birey kendini kuş, kedi, kurt veya herhangi bir hayvan cinsinden görüyor. Diyor ki benim kolumu kesin, kanat takın bu diyor buraya. Evet, geçenlerde likantropi. Sosyal medyada gördüm. Evet. Biz bunu tamam, hiçbir doktor evet senin kolunu keselim, kanat takalım diyor mu? Demiyor. Ne diyor? Bunu bu sanrısını tedavi ediyor. Transablaizm diye bir hastalık var. Bak, trans aynı kök. Transablaizm. Beden bütünlük deniyor buna.
Bu hastalar kollarını ve bacaklarını kestirmek istiyorlar. Kol ve bacakları fazlalık görüyor. Kol ve bacakların kesilince bütün hale geldiğini düşünüyor. Kesiyor muyuz bunları? Kol ve bacaklarını? Kesmiyoruz. Niye? Aynı talep. Hatta daha bilinen bir şey anoreksi. Anoreksiya nervoza, yani kilo nedeniyle yeme içme bozukluğu yaşanıyor ya. Burada doktorlar bu hastalara şöyle diyor mu? Evet, sen gel hemen senin yağlarını bir alayım. Ya da mideni kesip Hemen atalım alayım diyor mu? Yoksa anoreksi için ruhsal tedavi mi yapıyor? Tabii ki Tabii, öyle. ruhsal tedavi. Peki niye burada bu yöntem var da iş benim penisimi kes, testisimi kes diyen birine tamam aklını keselim diyor. Burada sakatlık burada değil mi? Bir. Şimdi gelelim Çünkü ideolojik. İşte ne olduğunu artık o ortalığı kendiliğinden çıkacak. Şimdi neydi? Biz bu bireylere inanılmaz derecede telafisi mümkün olmayan zararlar verdik değil mi? Biz buna ne fayda sağladık ki bu zararlardan daha fazla fayda elde etmiş olalım? İddia edilen neydi? Ruhsal sağlıkta iyileşme. Peki ruhsal sağlıkta iyileşme oluyor mu? Kısaca ve net yapayım. Hayır. İntihar oranları artıyor. Ruhsal sağlıkta sadece tek intihar değil, bunun ölçümlenmiş şeyleri var. Şimdi kanıtları vereceğim. Hayır. Ruhsal sağlıkta iyileşme olduğunu gösteren tıbbi literatürde bizim kesin kanıt değeri taşır dediğimiz bir kanıt yok. Bir tane bile örnek yok. Şimdi bunu yok da şimdi bu biraz böyle çok iddialı bir cümle olarak algılanacaktır. Evet. Açmamız lazım. Bunu Zeki Bayraktar olarak ben mi söylüyorum? Hayır. Şimdi bakın, bu ameliyatları dünyada popülerize eden merkez John Hopkins Hastanesi'dir Amerika'da. John Hopkins Üniversitesi'nin hastanesinde 1970'li yıllarda bu ameliyatlar yapılmaya başlandı. Oradan popülerize oldu. John Hopkins Üniversitesi Transseksüel Tıp Departmanı'na bölüm başkanı seçilen Profesör McHugh, az önce adını almadan söylediğim psikiyatri profesörü 1975'te buraya bölüm başkanı oluyor. Yani bu hastaları ameliyata yönlendiren, takip eden ve yönlendiren departmanın başı. Şimdi bu isim çıkıyor, diyor ki bu işte bir terslik var. Biz bu hastalara gönderiyoruz, ruhsal sıkıntıları var diye ameliyata yönlendiriyoruz ama bu hastalarda o yani iyileşmiyor diyor. Bu düşüncelerdeyken bu ameliyatı yapan cerrahlardan biri de geliyor, diyor ki ya diyor siz bize gönderiyorsunuz bu hastaları. Biz sabahın şafağıyla beraber kalkıp elimizde neşterle sapasağlam organları kestiriyorsunuz. Evet. Bunun ne anlama geldiğini siz anlamıyor musunuz? Ama siz psikiyatristler bunu anlamazsınız diyor. Yani sapasağlam organı kesmenin ne olduğunu. Ama umarım şu garibim, şu kurbana, şu zavallıya bizim yaptığımız bu ameliyat bir fayda sağlasın madem yapıyor. Diyor ki bu iş böyle olmaz. Bizim bunu bir takip etmemiz, bir çalışma yapmamız lazım. Ekibine talimat veriyor. Bu konuda bir çalışma yapalım diyor. 100 transseksüeli alıyorlar, ikiye bölüyorlar. 50'sini ameliyat grubuna, 50'sini de takip grubuna alıyorlar. Bakalım diyor bu ameliyat ettiğimizdeki ruhsal iyileşme takip grubuna kıyasla daha mı iyi olacak? Bu çalışmayı yapıyorlar ve 1979'da bu çalışmayı yayınlıyorlar. Hiçbir somut şey yok diyor, farklılık yok diyor. Ve bu adam bu departmanı kapatıyor. 70'te kuruldu, 79'da kapandı. Transseksüel tıp departmanını kapatıyor. Bunu yapan kim? Psikiyatri profesörü McHugh. 40 yıldır bu departmanda çalıştı. Bunun 26 yılını bu departmanın bölüm başkanı olarak geçirdi ve 2011 yılında bu adam hala yaşıyor. 2011 yılında bir makale yazdı. Biz bu ameliyatın diyor iddia edildiği gibi ruhsal sağlığı iyileştirmediğini o yıllarda gösterdik ve bu departmanı kapattık. Ama bizim çabalarımız yeterli olmadı. O günden bugüne kadar transseksüellerin sayısında da bu ameliyatların sayısında da arttı diyor. Bunu söyleyen kim? McHugh. Şimdi ben size birkaç tane daha delil göstereceğim. 1979'du değil mi? Sonraki yıllarda ne oldu diye merak edilebilir. 2004 yılında bu konuda yine kapsamlı bir analiz yapılıyor. Bir fayda olmadığı tespit ediliyor. 2014 yılında İngiltere Sağlık Bakanlığı ya da Sağlık Otoritesi bu ameliyatlarla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlatıyor. Yani ruhsal sağlığa katkı veriyor mu diye. Çıkan sonuç yok ve çok önemli bir rapor 2016 yılında Başkan Obama bu ameliyatların
sigorta kapsamına alınmasını talep ederek oradaki sigorta, Medicare ve Medicaid merkezlerinden bir talep oluşturuyor. Oranın sigortalar merkezi, öyle diyelim. Bizim Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Amerika'daki versiyonu. Diyor ki benim bu ameliyatları kapsama alabilmem için bu ameliyatların somut bir katkı sağladığını görmem lazım. Yani iyileştirici etkisini o görmem lazım. Onun için benim bu kapsamlı bir incelemeye tabi tutmam lazım diyor. Bir akademik heyet oluşturuyor ve bu akademik heyet çok kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Bu rapor internetten ulaşılabilir. Kitabınızda da var. Bu kitabımda var onunla ama yeni versiyonlarını ekleyeceğim o şeylere. Yeni olmayan yeni literatürler var. 510 çalışmaya atıf yapıyor. 110 sayfalık bir rapor Ağustos 2016'da final raporunu açıklıyor. Ve ne diyor? Bakın oranın cümlelerini naklediyorum. Diyor ki biz bu konudaki ilgili bütün çalışmaları inceledik. Çalışmaların büyük çoğunluğu kalitesiz ve yeterli kanıt üretebilecek yetkinlikten yoksundu. Metodolojik sorunları vardı. Çoğu olumlu sonuç bildiriyor ama bunların hiçbiri kanıt değerinde olan yani kaliteli çalışma değil. Ya boylamsal olmayan çalışma var ya kontrol grubu yok ya ameliyat öncesi ve sonrası testleri içermiyor vesaire vesaire. Bize bu konuda kanıt sağlayabilecek 6 çalışma vardı. Hem ameliyat öncesi hem ameliyat sonrası ruhsal durumu ölçen ve bu 6 çalışmanın 4'ü hem iyi tasarlanmış hem iyi yürütülmüştü. Yani neticede bu konuda bize kanıt sunabilecek 4 çalışma var. İyi planlanmış ve iyi yürütülmüş. Sonuca gitmiş yani. Ve bu çalışmalar da ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası psikometrik ölçümlerde anlamlı bir farklılık göstermiyor. Ben bu talebi kabul edemem diyor. Ve kapsama girmiyor. Ne demek bu? Bu ameliyatlar ruhsal sağlığa katkı yaptığına dair bir kanıt yok ortada. Evet. Bunu ben mi söylüyorum? Siz söylemiyorsunuz hocam. Bitti mi? Bitti mi? Devam edelim. Bitmedi. O zaman 2016'ydı. 2016'dan 8 yıl geçti denebilir. 2017'de bir çalışma daha çıkıyor. Akademik çalışma. Ameliyattan önce, ameliyattan 1 yıl sonra, ameliyattan 3 yıl sonra ve ameliyattan 5 yıl sonra ruhsal sağlık da dahil yaşam kalitesiyle ilgili 5 önemli alan inceleniyor. Yani ruhsal sağlık, fiziksel hareketlilik, memnuniyet, şu bu falan filan. Sonuç ne? Sonuç ameliyattan 1 yıl sonra çok hafif bir kıpırdanma var gibi gözüküyor. 3. ve 5. yılda ameliyattan önceki durumdan daha kötü. 2017 yılındaki şey. Şimdi bu tabii özellikle o Obama raporu diye biliniyor. Az önce o rapor ve bu çalışmalar o ameliyat şeyinde çok ciddi bir mevzi kaybı oldu. O raporda deniyor ya biz bu inceledik bir kanıt yok. Ama sonraki yıllarda bir kanıt çıkarsa o kanıta da dikkat ederiz diye bir şey var. Şimdi bu cümleye atıfla ampirik kanıt ortaya çıkarmaya çalıştılar. Yani biz bir yeni çalışma yaptık. Bizim yaptığımız çalışmada somut katkı var. Deneysel katkıları. İsveç'ten bir çalışma ama Amerikan Psikiyatri dergisinde yayınlanıyor. 2020 yılında yayınlanıyor. Ve çalışma ilk çıktığı zaman diyor ki bu çalışma şu ana kadar toplum bazlı olarak, popülasyon bazlı yapılan ilk çalışmadır. Bu konuda bizim bu çalışmamız kesin kanıt üretmektedir, üretir cinstendir, şudur budur diye çok sükseli bir şeyle giriyor ve sonuçta ruhsal sağlıkta iyileşme olduğu iddiasıyla bitiriyor şeyi. Fakat çalışma yayınlanır öyle ciddi eleştiri aldı, öyle bir metodolojik hatalar yaptı ki özetle çalışma tekrar bir daha değerlendirmeye tabi düzeltme yayınladılar ve ne oldu biliyor musunuz? O iyileştiriyor dedikleri çalışmanın tam tersi olduğu, aslında iyileştiremediği, bilakis durumun daha da kötüleştirdiğini ilan ettiler 2020'de. Yani ameliyat olan transseksüeller, ameliyat olmayan transseksüellere göre daha çok antidepresan, daha çok anksiyete giderici ilaç kullanıyor ve daha çok intihar ediyorlar. Evet. 2020'de bu Amerikan Psikiyatri dergisinde yayınlanan bu dergide. Burada şöyle anlamlı bir şey var. Bunu özellikle vurguluyorum. Amerikan Psikiyatri dergisi gibi o psikiyatrinin en baba dergisidir. Evet. Yayınlanan bir makalede
böyle bir analitik hatanın yapılması mümkün değildir. Biz akademik yayın yapan biriyiz. Niye mümkün değildir? Oraya çalışma gönderen yazarların böyle bir hata yapması mümkün değil. Diyelim ki onlar akademik hırsa kapıldılar, bu hatayı yaptılar. Hakemlerin bu hataları görmemesi mümkün değildir olağan koşullarda. Ama bu hata oldu. Nasıl yapılır? Nasıl izah edeceğiz? Bunun tek bir izahı olabilir. Siz yeter ki transseksüel cerrahiyi övün. Evet. İncelemeden yayınlanıyor. Bu bunu gösteriyor. Anlatabildim mi? Çok. Burası çok önemli bir şey. Gençleri özellikle bilimsel şeyle kandırıyorlar. Bilim denilen şey işte budur. Evet. Yani böyle bir dergide böyle bir hatanın yapılmış olması imkansızdır. Bunun da sonuçta bir sebebi var hocam. Evet, Sonuçta bu Allah'tan gayrı yapılan bir şey de değil. Her zaman her şey onların istediği gibi gitmeyecek. Sonuçta ellerin ayaklarına bir şekilde dolanacak ki hem de çok en büyük şeyde, yani en üst düzey mertebede. Aynen. Şimdi buna benzer şeylere bir örnek daha vereyim. O İtalya'da bahsettiğim yayından farklı bir eleştiri yayınım daha kabul edildi ve yayınlanıyor. Amerikan Plastik Cerrahi Dergisi'nde. Hatta bugün onun geldi, yayın aşamasına girdi diye. Hayırlı olsun. Bakın orada da ne var? Çıkmışlar, transseksüel ameliyat geçiren 40 yıllık tarihi yaparak 95 tane hasta tespit etmişler. 40 yıllık takip sürecini ilan ediyoruz diye ameliyat olan transseksüellerin 40 yıllık sonucu çıkıyor. Peki ilan et, ne diyor? Sonuçlar olumlu diyor. İçeriye giriyorsun, 96 tane hasta tespit etmişler. 96. Bu hastaların işte 40 küsürü erkekten kadınaydı, şu geriye kalan kadından erkek, şu bu falan filan filan. Çalışma yaptın, çalışmada sonuca nasıl vardın? Biz bu 96'sına işte soru gönderdik, anket gönderdik. Bu 96'nın sadece 15 tanesi bunlara cevap vermiş. O 15 tanesinin sonucunu ilan ediyor, sonuçlar önemli. Peki geriye kalan 81 nerede? 96'nın 96'sının cevap vermesi beklenmez. Ama bu tür şeylerde cevap oranı %75-80'dir. Yani en az bir 80 ya 96'dan 15 hasta, bu %15'e tekabül ediyor. Oransal olarak da çok düşük. İstatistiksel olarak veri veremezsin. 15 vaka reel olarak da düşük. İstatistiksel bir anlamı yok. Böyle bir çalışma mı olur? Yani bunu akademik dille söyleyerek eleştiri yazısı yazdım, kabul edildi, yayınlanıyor şimdi o da. Biz şunu biliyoruz. O geriye cevap vermeyen hastaların önemli bir bölümü hayatlarından memnun olmadığı, küs oldukları için cevap vermiyorlar. Çünkü ilgili araştırmalar bize bunu gösteriyor. Kuhn diye bir otorite var şeyde. Bu hastalar ne kadar sorun yaşarlarsa esasında bu sorun, ürogenital sorunu bildirme konusunda çok çekimser davranıyorlar. Çünkü bu ameliyat olmak için çok mücadele ettiler ya, sorun yaşayınca utanıyorlar bildirmeye. Büyük olasılıkla onlar memnun değil. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, toparlayalım. Bu transseksüel ameliyatlar hastayı ömür boyu kısır yapıyor, anne baba olma şansını bitiriyor, organ kaybı yaşıyor, cinsel işlevi bitiriyor önemli olan da, işeme işlevini önemli olan da sakatlıyor. İnanılmaz büyük bir biyolojik hasar veriyor ama iddia edilen ruhsal sağlıkta da iyileşmeyi gerçekleşmiyor. O zaman biz bu ameliyatı niçin yapıyoruz? Bu bizim tıbbın önce zarar verme şeklindeki kadim ilkesinin ihlal edilmesidir. O İtalya'daki hep çok bahsettim ya, bu şeyleri anlattıklarımı kanıtlarıyla anlatıyorum ve orayı şöyle bitiriyorum. Size bir torpil yapayım ve onu açıklayayım, son paragrafımı. O yazıda diyorum ki, ben bu ameliyatları yapma ehliyetine sahip olan bir ürolog olarak bu ameliyatları etik bulmuyorum ve yapmıyorum. Bunun tıbbın önce zarar verme şeklindeki kadim ilkesinin ihlal edilmesi anlamına geldiğini düşünüyorum ve tıp tarihindeki en büyük iatrojenik hasardır diyorum. Iatrojenik hasar, sağlık personeli tarafından oluşturulan zarar demektir. Bu bir iatrojenik hasardır ve sistematik olarak oluşturulan bir iatrojenik hasar. Yani farkında olmadan, biz elimizde olmadan zarar verebiliriz tek tük. Ama burada öyle tek tük değil. Sistematik olarak veriliyor burada. Sistematik. Sonucunu bile bildiğim halde yapılıyor. Ve ben inanıyorum ki bu antik çağlarda ruhsal hastalıklar, psikiyatrik hastalıkların beyne
doluşan cinler tarafından yapıldığına inanılır ve o dönemde kafatası delinirdi. Buna kranyal trepanasyon işlemi deniyor. Kafatası delinir ki cinler kaçabilsinler diye bir tedavi yöntemi uygulanıyordu. Ben inanıyorum ki biz bugünkü hekimler nasıl antik çağlardaki bu kranyal trepanasyonu biraz üzüntü ve istihza ile anıyoruz, gelecekteki hekimler de bu transseksüel cerrahiyi böyle anacaklar ve diyecekler ki inanılması güç ama 21. yüzyıldaki doktorlar transseksüellerdeki ruhsal sorunları sakatlayıcı ameliyatlarla tedavi etmeye çalışıyorlardı diyecekler diye bitiriyorum. Dolayısıyla ben bu ameliyatları, yani transseksüel cerrahi operasyonları cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak değil, cinsiyeti iptal eden ameliyat ve bireyi ürogenital olarak sakatlayan ameliyat olarak görüyorum. Evet, alt başlıkta kullanıyoruz. Ve az önce atıf yaptığım Makhuy'un da güzel bir betimlemesini alarak şöyle tamamlıyorum. Makhuy diyor ki biz bu ameliyata yönlendirdiğimiz hastaları bu ameliyatlarla biz bu bireylerin ruhsal sıkıntılarını tedavi etmiyoruz. Ruhsal sıkıntılarıyla işbirliği yapıyoruz diyor. Çok önemli bir niteleme. Ben de şöyle tanımlıyorum. Bu ameliyatlarla transseksüellerin ruhsal sorunlarını tedavi etmiyoruz. Bu ruhsal sorunlarıyla işbirliği yaparak bu bireyleri kurban ediyoruz. Kurban ediyorsunuz. Evet. Bu ameliyat olan transseksüelleri ben tıbbın kurbanları olarak niteliyorum. Çok doğru. İşin en kötü tarafı, en acı tarafı kendilerine bu bilgilerin verilmemesi olması. Evet, şunu da söyleyelim. Verilse ve kabul etse o zaman iradesini kullandı diyeceğiz. Şunu da söyleyelim. Transseksüellerin gerçekten çok yoğun ruhsal sorunları var ve bu sorunlar nedeniyle yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Bu kesin. Transseksüellerin kesinlikle yardıma ihtiyaçları var. Benim söylediğim şey nedir? Bu yaptığımız şeyle biz onlara yardım etmiyoruz. Biz onları tedavi etmiyoruz. Onları kurban ediyoruz. Bu ayırt edilsin. Çok Şimdi güzel. ben o sosyal medyada görüntülerini de yayınladığım hastalarıma sordum. Onlar geliyorlar işte bana şimdi dua ediyorlar. Bu sıkıntıdan bizi kurtarmaya çalıştın, kısmen kurtardın vesaire. Her gün 5 bez kullanıyordu. Benim yaptığım müdahaleyle 2 beze düştü. O kadar katkı sağlayabildim. Allah razı olsun deyip duruyor. Şimdi onlara ikisine de ayrı ayrı tarih sordum. Dedim ki ben sizi ameliyat eden doktorlar ve o çevreler tarafından transfobik ilan edildim. Transfobik ne demek? Translara zarar veren, transların aleyhinde konuşan, düşünen. Dedim size bu ameliyatı yapan doktorlar mı transfobik yoksa ben mi? Yani ben size bu ameliyat olmadan gelseniz bu ameliyatı olmayın diye ikna etmeye çalışırdım. Oldunuz. Size bu zararı kim verdi? Bu ameliyatı yapanlar. Ama o doktorlar ve bunu tavsiye eden doktorlar transfobik olmuyor. Ama size bu ameliyatı olmayın diyen, sonuçlarını önceden bu zararları anlatan, olduğunuz zaman da bu zararları gidermeye çalışan doktor olarak ben transfobik oluyorum. Bunu kitabınızda sık sık vurgulamışsınız hocam. Bu çok önemli. Yani asıl transfobik onlar diyorsunuz. Evet. Homoseksüel lobi için de söylüyorum. Evet. Hatta nasıl bir başlık kullanıyordum orada? Homofobik homoseksüeller. Evet. Yani niye bunu söylüyorum? Burada şey şu, eşcinseller için de, transseksüeller için de geçerli. Önemli bir bilgiyi unuttuk. Bu transseksüellere bu müthiş zarar veriliyor dedik değil mi? Evet. Ama zarar ondan ibaret değildi ki. Ortalama ömürleri 25-28 yıl kısalıyor. Bunu nereden biliyoruz? Danimarka kohortu var elimizde. Danimarka'da ameliyat edilen transseksüellerin tamamı takip ediliyor. Danimarka'da ortalama yaşam beklentisi, ömür yani erkeklerde 78, kadınlarda 82 olmasına rağmen ameliyat olan transseksüellerde ortalama ölüm yaşı 53,5. Yani 25-28 yıl ömür kısalıyor. Niye kısalıyor? Bunun nedenlerini de biliyoruz. Çünkü bunlar hormon kullanıyorlar yaşam boyunca. Testosteron veya östrojen, karşıt cinsiyete, geçmek istedikleri cinsiyetin hormonu. Bu hormonların çok ciddi yan etkileri var. Biz bilirsiniz yani bu hormonlarda doğum kontrol hapı için düşük dozlarda kullanıldığı zaman bile
çok inanılmaz yan etkileri nedeniyle uyarma yapıyoruz. Bunlar yüksek dozda kullanılıyor. Başta kalp damar hastalıkları olmak üzere. Ölümcül kalp damar akciğer hastalıkları, kanserler, psikiyatrik nedenli zaten şeyler var. İntihar oranları yüksek. Neticede psikiyatrik ve somatik hastalıklar nedeniyle ölüm oranı kat be kat yüksektir bu hastalarda. Yine İsveç kohortu var. Bu konuda yapılmış en uzun çalışmadır. 1970'li yıllardan beri ameliyat edilen transseksüeller intihar oranı 19 kat yüksek topluma göre. Ölüm oranı 5 kat. Şu oran şu kadar kat. Evet, bu oran bu kadar. Bunlar dolayısıyla maalesef inanılmaz derecede şey var. Ben bu konuda yaptığım sunumların sonunda bir slide gösteriyorum. O slide internetten yaptığım kolajla, hani karikatür gibi, ben karikatür çizme yeteneğim yok ama internetten kolajla şöyle bir karikatür yaptım. O karikatürü şöyle anlatayım. Aslında bu transseksüeller konusunda yaşanan, psikologlarla cerrahlar arasında yaşanan bu iatrojenik hasar döngüsünü şöyle özetleyebiliriz. Günümüzde ne gerçekleşiyor? Psikologlar geliyorlar, bize diyorlar ki, biz hani cerrahlar, ben o ameliyatı yapmıyorum ama meseleyi anlatmak için, diyorlar ki, sayın meslektaşım, bu gencin psikolojisi bozuk, ben bu gencin bozuk olan psikolojisini düzeltemiyorum, sen bu genci al, bunun biyolojisini de boz. Biz de tamam diyoruz, alıyoruz. Eyvallah. Ve biyolojisini bozuyoruz. Döngü böyle. Bozuk olan psikolojiyi düzeltemiyoruz, biyolojisini bozuyoruz. Sağlam olanlarını bozuyoruz. İşin özeti bu maalesef. Benim bu söylediklerimin tamamı bilimsel literatürde yayınlanmış çalışmaları kaynak göstererek söylenmiş şeylerdir. Her sayfanın altında en az birkaç tane kaynak var. 1500-1800 civarında burada kaynak var. Onu zaten şimdi tıbbi literatüre dönüştürdüğümüz zaman hakem değerlendirmesinde de geçmiş bir yayın olacak ve inşallah bu yayınlarla biz yeni bir alan açmaya çalışıyoruz. Bu yayınlarımız bu alanı açar mı? Bunu başarabilir mi? Yoksa aynen olduğu gibi devam eder mi? Onu bize zaman gösterecek ama biz elimizden geleni yapmış olalım. Gerisi ki artık bizi aşar. Çalışmalarınız o kadar kıymetli ki, çünkü bu konuştuğumuz konu tamamen masum çocuklarla ilgili. Yani yeni doğmuş bir masum bebek nasıl yok edilir aslında biz konuştuk. Evet. Kendilerinin bir suçlarının olduğunu görmedik biz bu aşamaya gelene kadar hocam. Bu hani işin tabii aslı yani şöyle farklı bir tartışmayı açıyor belki. Şöyle, burada bu bilimsel şeyin son noktasında belki şöyle bir tartışmayı başlatmak gerekir. Şimdi eğer eşcinsellik ve transseksüellik dediğimiz bu şey temelde büyük oranda cinsiyet kimlik karmaşasına dayalı ise, cinsiyet kimlik karmaşası da erken çocukluk döneminden itibaren hatalı ebeveyn davranışları, akran etkileşimleri ile şekilleniyorsa, burada bireyin sorumluluğu, eşcinsel veya transseksüel bireyin sorumluluğu nedir? Şöyle cevaplamamız lazım. Cinsiyet kimlik gelişimi erken çocukluk döneminden başlar ise de ne dedik? Ergenlik döneminin sonunda son ve nihai şeklini alır. Birey, en azından dini bağlamda konuşursak, düşünce ve dürtülerinden değil, eylemlerinden sorumludur. Eğer eşcinsel dürtüsü olan bir birey eşcinsel ilişki kurmuyorsa ondan dolayı sorumlu tutulamaz. Bu tıpkı şeye benzer. Yani heteroseksüel dürtülerde karşıt cinsle romantik ve cinsel ilişki arzusu bulunur. Evet. Ama bu ilişki yapıldığı zaman sadece suç ve günah olarak nitelenir. Evet. O eylem ortaya çıkmadığı müddetçe bunun ahlaken de, etik olarak da, dinen de suç olarak veya günah olarak nitelenmesi söz konusu olamaz. Dolayısıyla burada bireyin nihai olarak kendi iradi eylemleri ve şeyleri de devreye giriyor. Zaten aslında şöyle de diyebiliriz. Bizim insan olarak herhangi bir davranışımız var mıdır ki bu davranışımızda çocukluk döneminde yaşadığımız olaylar, anne babamızın bize vermiş olduğu terbiye, eğitim, okulda aldığımız eğitim, çevresel etkileşimin şu veya bu şekilde sonucu bir rolü olmasın. Evet. Her davranışımızda var, değil mi? Tabii. Dolayısıyla eğer biz cinayet işleyen bir
adamın, yani katil olan bir adamın şu savunmasını haklı bulmuyorsak, ben evet cinayet işledim. Niye? Çünkü ben çocuklukta şöyle bir kötü şey yaşadım, geçirdim bilmem ne. Bu onun için bir mazeret oluyor mu? Olmuyor. Medeni hukukta da olmaz, olmuyor. Uhrevi hukukta da olmaz. Çünkü nihayetinde bu eylem ortaya çıkarken o bireyin iradi olarak ortaya çıkardığı bir eylemdir. Evet. Böyle düşünebiliriz. Ben de çocuklarımla zaman zaman bu konuyu konuştuğum zaman anne onun ne suçu var ki? O genlerinden geliyor. Bir gen aktarımı bize dayatıldı. Ama öyle bir şey yok. Gen aktarımı yok. Ama bunu konuşmamıştık. Çok net olarak söyleyelim. Eşcinsellik geni diye bir şey yoktur. Yok. Transseksüellik geni diye bir şey yoktur. Eşcinsellik de, transseksüellik de genetik değildir, doğumsal değildir. Bu asla böyle bir şey yok. Bunun böyle olmadığını çok net bir şekilde tespit eden, ispat eden bilimsel çalışma var. Var. 2019'da yapılmış 500 bin yaklaşık kişiyi inceleyen çalışma bunu çok net olarak söylendi. Notlarımı. Eşcinsellik veya transseksüellik, daha doğrusu cinsiyet hoşnutsuzluğu zemini diye madem oluşuyor, öyle diyelim. Biyolojik cinsiyetimiz doğuştan gelir. Evet. Bu doğuştandır. Bu sonradan oluşan bir şey değildir ve bu değiştirilemez. Bu tamam. Allah bir erkek ve bir dişi olarak yarattım diyor ama zaten. cinsiyet kimliğimiz psikoseksüel gelişim aşamasında, doğum sonrasında gelişen, şekillenen bir olgudur. Evet, burada erken çocukluk döneminde ebeveynlerin rolü var, akran etkileşimlerinin rolü var. Ama bireyin ergenlik döneminde nihai ve son şeklini aldığı dönemde de bireyin kendi tercihleri, yönelimleri, eğilimleri, iradi eylemleri vesairede rolü var. Hepsinin burada rolü var. Hatta genlerin cinsiyeti etkilemediğine dair de çalışma var. Sadece eşcinsellik, lezbiyenlik gibi vesaire değil. Evet. Cinsiyeti etkilemediğine dair orada kaynakları vermişsiniz Şimdi hocam. bu şöyle söyleyelim. Demin söylediğim şeyde de aslında bir benzeri hastalıklar içinde var. Bizim hiçbir hastalığımız yoktur ki genetiğin onda az ya da çok bir katkısı olmasın. Ama insanlar şunu karıştırıyorlar, şu önemli. Bir şeyin genetik olmasıyla genetik yatkınlık farklı şeylerdir. Bu ikisinin arasındaki farkı şey yapalım. Şöyle ki bakın, mesela Down sendromu genetik bir durum değil mi? Evet. Down sendromu geniyle doğan bir birey zorunlu olarak Down sendromudur. Onu vereceğiniz beslenmeyle, eğitimle, sosyokültürel etkileşimle ne yaparsanız yapın, o yine Down sendromlu olacak. Yine Down sendromudur. Bu genetik hastalık. Zorunlu olarak ortaya çıkan sonuç. Tip 1 diyabet mesela. Ne yaparsanız yapın, o diyabet ortaya çıkacaktır. Beslenmeniz şu bu falan değil. Fakat bir de genetik yatkınlık var. Genetik yatkınlık ne? Mesela kanserden örnek verelim. Bütün hastalıklar için söyleyebiliriz de. Şimdi bir kanserin ortaya çıkabilmesi için kanser hastalığa 100 puan diyelim. Hastalık ortaya çıktı, her şeyle aşikar 100. 100 üzerinden 10 puanı genetik yatkınlıktan alabilir. 10 puan. Tek başına hastalığı ortaya çıkaramıyor. Bizim vücudumuzda her gün milyarlarca kanser hücresi çıkar aslında. Ama biz onu savunma sistemiyle yeneriz. Evet. 10 puanı genetik yatkınlıktan alabilir. Pek çok kanserin genetikle bağlantısı var bu anlamda. Ama bu o kanseri ortaya çıkarmak için yeterli değil. Bir 10 puan da sigaradan alır, etti 20 puan. Bir 10 puan da çevresel toksinlerden alır, 30. Bir 10 puan da viral enfeksiyonlardan alır, 40. Bir 10 puan da radyasyondan alır, 50. İşte 50 eşik değerini geçince artık kanser ortaya çıkar. Fakat burada ne oldu? Genetik, çevresel faktör, beslenme, viral enfeksiyon, şu falan birçok faktör birleşerek şey oldu. Genetiğin de eşcinselliğin veya transseksüelliğin gelişimindeki etkisi var ise eğer, bu maksimum %10'dur. Bütün çalışmalar böyle zaten şey yapıyor. %10 tek başına onu ortaya çıkaramıyor. Bu ikisinin arasındaki farkı izah edebildim mi ben? Bir durumun genetik olmasıyla, zorunlu olarak ortaya çıkmasıyla genetik yatkınlık arasındaki fark. Bu ikisini bildik mi mesele çözümlenir zaten. Evet.
Eşcinsellik ve transseksüellik konusunda A'dan Z'ye, yani ben aileden zürriyete artık diyorum, A'dan Z'ye eşcinsellik, transseksüellik konularını konuştuk. İnterseksi konuştuk. Genetik olarak asla eşcinselliğin yatkınlığı, yani sebebi genetik değildir. Hayır, eşcinsellik ve homoseksüellik ve transseksüellik genetik bir durum değildir. Bu bunu net. unutalım. Bu Evet, çok öyle bir net, durum zaten yok. bilimsel olarak Evet. kanıtlanmış. Fakat bu konuda ben tabii sizi konuk alacağım için çok fazla da sosyal medyada bakındım, gezindim. Orada psikiyatr ve profesörler çok açık bir şekilde bu genetik bir yatkınlıktır ve kendi işte sizin kitabınızda verilen örnekler ve paylaşımlar, hani bağlı bulundukları derneklerin aileleri, mesela ilk öğrendiği anda aile elbette ki eşcinselim dediği zaman çocuğu bir şok yaşıyor. Ve bu yaşadığı şokla beraber derneğe ya da bir psikiyatra gidiyorlar ya da bir psikoloğa. Onun genetik yolla aktarım olduğunu, bunun doğuştan geldiğini öğrendiğim andaki mutluluğumu anlatamam diyor anneler ve aslında da kandırılıyorlar. Biz aile danışmanı eğitimi aldık ve bizim hocamız da, psikolog hocamız da bize kesinlikle size eşcinsellikle ilgili bir danışan olduğu zaman ona bunun hastalık olmadığını, bunun kendisinin tercihi olduğunu söyleyeceksiniz. Aksi takdirde de işte neler yaptırılabilir onları anlatıyorlar ve ben şu anda görüyorum ki bir sürüsünü tabii ki tenzih ediyorum ama bu işi bu şekilde kabullenmiş olanların hesapları da ağır olacak. Bu ameliyatları yapanların, özellikle de bilinçlendirmeden yapanların da hesapları ağır olacak. Şimdi sizin o bahsettiğiniz şeyde, madem adını andınız, bu iddiayı dile getirenlerin çelişkisini kendi internet sayfalarından göstermek istiyorum. Tamam Şimdi hocam. bahsettiğiniz derneklerden biri CETAT'tı. CETAT işte bu alanda çalışan ve o görüşü savunan psikiyatristlerin oluşturduğu bir dernektir. İnternetten sanıyorum önünüzde CETAT'ın sayfasını açtınız. Açtım. Transseksüelliğin nedenleri nedir bölümündesiniz, Var değil hocam, mi? evet. Şimdi orada yanlış hatırlamıyorsam 5-6 cümlelik bir bölümdür. Tamam, kısa cümleler Birinci okuyayım. cümleyi okuyabilir Tamam. misiniz? Araştırmacılar transseksüalitenin biyolojik, genetik, ailesel, sosyal ve kültürel faktörlerin etkileşiminden kaynaklandığı konusunda hemfikirdirler. Tamam, birinci cümle. Bu cümleye itirazımız yok. Tamam. Ne diyorlar? Bakın, transseksüelliğin nedeni neymiş? Biyolojik, genetik, ailesel, sosyal ve kültürel. Evet. Değil mi? Evet, böyle Bak, söylediler. yani genetiği de sayıyorlar, Saydılar. ailesel, sosyal ve kültürel faktörlerin etkileşimiyle oluyorlar diyorlar, değil mi? Evet. Şimdi burayı unutmayalım, Tamam. bakın. Ailesel, sosyal ve kültürel. Tamam. Genetik, Tamam. biyolojik. Peki ikinci cümleyi okuyalım. Cinsel kimlik bozukluğuna neden olabilecek bir faktör saptanmamıştır. Şimdi bakın, araştırmacılar bunu böyledir diyor. İkinciye oraya bir cümle karıştırıyor. Evet. Şimdi araştırmacıların bulgularını kendisi özetliyor. Doğru özetliyor. Ama ikinciye fakat şu saptanmadı. Bak. İveç yaptı hocam. Evet. İkinci. Devam edelim. Üçüncü. Her geçen yıl bunların göreceli katkısını anlamaya biraz daha yaklaşılsa da çoğu faktör hala bilinmemektedir. Tamam. Devam edelim. Eldeki veriler transseksüelliğin genetik, fiziksel ya da hormonal bir bozukluktan kaynaklanmadığı yönündedir. Tamam. Bu cümle de önemli. Demek ki transseksüellerde genetik, fiziksel ya da hormonal bir bozukluk yoktur diyor. Bak, bu cümle kimde? Orada kendilerinde, değil mi? Evet. Dördüncü cümle. Genetik bir bozukluk yoktur da diyor. Yoktur, değil mi? diyor. Evet. Tamam. Psikolojik faktörler göz önüne alındığında sosyal öğrenme kuramları, yetiştirme unsurları, ebeveyn tutumları ayrıntılı bir şekilde pek çok araştırmada değerlendirilmiş fakat belirgin bir sonuç elde edilememiştir. İşte bu yine önceki şeyle tezat oluşturacak şekilde görüşlerini burada yapıyorlar. Sanıyorum şimdi son cümle geliyor. Sonuç olarak bazı bireyler transseksüel olarak doğmaktadır. Bu ne bir seçim ne de bir başkasının, burayı da parantez içinde yazmışlar, en yaygın kanı ile ebeveynlerinin parantez kapanmış hatası değildir. Sadece bir farklılıktır. Şimdi bakın,
Bu son cümle zaten onların söylemek istediği cümle. Evet. Bu son cümleden önceki cümleler, kendi naklettikleri bilgiler bu son cümleyi gerekçelendirebiliyor mu? Gerekçelendiremiyor. Ya diyor ki araştırmacılar transseksüelliğin Biyolojik. genetik, biyolojik, çevresel, sosyal, kültürel şeyin etkileşimiyle olur. Buradaki en doğru cümle bu. Zaten ben de ne anlattım? Benim anlattığımın sonucu da bu değil mi? Evet. Yani neticede Genetik ailesi. çevresel, sosyal, kültürel etkili, psikoseksüel gelişim aşamasında etkili oluyor. Bu cümleyi veriyor ve araştırmacıların bulguları bunu gösteriyor diyor. Bak araştırmacıların bulguları. Sonra kendi görüşlerini dahil ediyor. Şöyledir, böyledir. Genetik hastalık olmadığını, hormonal bir bozukluk olmadığını da teyit ediyor. Sonra en sonunda diyor ki sonuçta transseksüellik doğuştan gelen bir hastalıktır. Evet. Yani yukarıdaki cümlelerin ne söylüyor? En son cümle ne? Doğuştan gelen bir hastalıksa genetik bir hastalık demektir. Bunu gösterebilmelisin. İspat etmen lazım. Bilimselse. Ya genetik hastalıksa, gen ise bu artık gen tespit edilebilen, ölçülebilen bir şey. Yani soyut bir şey değil. İnsanın gen haritası çıkarıldı. Genetik varyasyonlar bilinebiliyor. Bak şu genin şu varyasyonu, şu kolu kopuk, şu bilmem ne. Bunları artık biz şeker, kreatinin vesaire gibi, kanın değerin şudur gibi ölçebiliyoruz artık. Böyle bir şey yok. Ama çıkıyorsun diyorsun ki sonuçta bunlar doğuştan böyledir. Ama işte dediniz ki program içinde de bilimsel değil ideolojik evet, maalesef. idareler var. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Bir anne çocuğunun eşcinsel olduğunu öğreniyor. O gün bir akşam yemeği yemiştik. Her şey gayet güzeldi. Ben eşcinselim dedi bana diyor. Şok oldum. Sonrasında da bana çok sert bir ifadeyle ya beni kabul edeceksin ya da ben bu evden gideceğim dedi. Ve birkaç gün yerde mi gezdim, havada mı gezdim, ben ne yaptığımı bilemedim diyor. Ve dolayısıyla da onların merkezlerine müracaat ediyor. Ve orada çok çarpıcı ifadeler var. Bu Listak, yani aileleri ve yakınları tarafından çıkarılan bir kitapçıkta. Ailelerin ilk duydukları andaki tepkileri ve nasıl rehabilite edildiklerini örnekler vermişsiniz siz de kitabınızda. Bir anne diyor ki, siz erkek ya da kadın olmayı bir deneyin bakalım. Yapabiliyor musunuz? Bu mümkün değil, yapamazsınız. Ben denedim, olmuyor. Onun yerine işte pantolon giymiş ve işte tesbih almış eline, ceketi yan atmış, gittim yapamadım diyor. Bu noktadan sonra kadıncağız, o kadar mutlu oldum ki bunun genetik aktarımla geldiğine diyor. O kadar mutlu oldum ki dışarıya çıktığım zaman gördüğüm herkese sarılmak istedim. Neden? Çünkü orada bunun genetik olduğunu öğreniyor ve kendisi de aslında sorumluluktan kurtulmuş oluyor. Ama bu genetik değil dedi hocamız kanıtlarıyla beraber. Listak'tan bahsettiniz ya, o Listak Derneği'nin yayınladığı bir hikaye kitabı var biliyorsunuz. Kitabıma alıntı yaptım. Biliyorum. 15 aile. O kitapta 29 hikaye anlatılıyor. Aynen bu az önce örneğini verdiğiniz gibi. O 29 hikayenin ilk 15'ini ben naklettim. Niye böyle naklettim? Evet. Çünkü eğer arada bazılarını naklettiysem senin tezine uygun olanları seçtin diyebilirlerdi. Evet. Atlamadan 1'den 15'e kadar. Kimin kitabıydı bu? Listak tarafından yayınlanan. Yani eşcinsel ailelerin kurduğu dernek. Evet, onlara yardımcı olan. Hikayeleri. Evet. Oradaki aynı örneğini verdiğiniz anne babalar gibi çocuklarının erken çocukluk döneminde nasıl bir anne baba modeliyle karşılaştığını tespit etmek için yapılmış bir görüşme değil bakın. Değil mi? Okudunuz. Hepsini okudum. Kendiliğinden anlatıyorlar. Evet. Onların hepsinde kendiliğinden anlatıda bile o anne babaların nasıl hatalı rol davranışları sergilediğini gördük mü? Gördük. Birçoğunda baba modelini hiç görmedik. O mekanizma çalışıyor mu? Çalışıyor. Yani zaten akademik yayınlarla ben örnek vermiştim o şeyde ama şimdi bu annelerin böyle demeleri zaten anlaşılabilir bir durum. Niye genetik? Şimdi bakın eğer bir anne çocuğunun eşcinsel veya transseksüel olduğuna üzülüyorsa bunun nedeni genetik olsa da üzülür, olmasa da üzülür değil mi? Üzüldüğü şey çocuğunun eşcinsel olması. Ama anne bunun genetik olduğunu düşününce çok sevindim diyor. Niye?
Çünkü kendisinin de kabahatli olduğunu biliyor. İşte sorumluluktan da kurtulmuş vicdanını oluyor. rahatlatmış Vicdanını oluyor rahatlatmış aslında. oluyor Evet, tabii. evet. O anne, sizin verdiğiniz örneğini verdiğiniz anne de dahil boşanma aşamasında veya boşanmamış olabilir. Ama şunu belirtelim, farkında olmadan yapıyorlar Tabii ki. bunları. Kasıtlı olarak mümkün değil zaten. Zaten onun için işte ben o kitabın o bölümünü yazarken çok şöyle hatırlıyorum, şöyle yazmıştım. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir oğlunuz veya kızınız Evet. var. Geliyor size, ben eşcinselim diyor. Zaten büyük bir travmaya uğruyorsunuz. Ama bir de bu oğlunuzun eşcinsel veya transseksüel olmasında sizin de hatalarınızın olduğunu öğreniyorsunuz. Bu birincisinden daha büyük bir travma. Çok. En azından aynı değerde travma. Egomuz olduğu için travma Evet. yani. Ve bu her anne elbette ki üzülür. Ve maalesef gerçekten de bu çok üzüntü verici bir şey. Hani örneğini verdim ya, ben konferanslarımda da anne baba geliyor. Tabii. İşte benim bütün çabam bu davranışların böyle sonuçları olabileceğini şimdi herkese anlatalım ki Evet, evet. bu tabloyu yaşamayalım Tabii. istiyorum. İş işten geçmiyor. Yani inanın benim yapmak istediğim bu. Siz de bugün bunu yapmaya çalıştınız. Evet, aslında Ben bunu STK'lar aracılığıyla üniversitelerde, hatta kamu otoritelerinde, devlet nezdinde, Şahidiz bakanlıklar hocam, nezdinde şahidiz. bunu anlatmaya çalışıyorum. Belli çalışmalar, belli faaliyetler yapılıyor. İnşallah Türkiye genelinde bunlar bütün ebeveynleri, bütün ebeveyn adaylarını olası bu risklerden korumak için bu bilinçlendirmeyi yapabiliriz. Aksi takdirde birey eşcinsel veya transseksüel olarak karşımıza gelince ona müdahil olma şansımız yok. Yani Bunu iş bilelim. işten geçmeden. Evet. Hocam programımıza davet ettiğim zaman siz aslında dediniz ki siz Kur'an'ı konuşuyorsunuz, dini içerikli bir yayın yapıyorsunuz. Bu konuları nasıl konuşacağız? Bizim evlatlarımız var. Bizim evlatlarımız, toplumun evladı bizim evladımız. Sizin anlattığınız vakalar ya da buradaki vakaları ben gerçekten gözlerimin yaşlarını sile sile okuyorum. Çünkü duyarsız kalmam mümkün değil o yaşanan acılara. Özellikle de transseksüellik aşamasındaki. Ve burada hani ben kendi kişisel görüşümü de aslında belli etmek istiyorum. Safımın da belli olmasını istiyorum bu anlamda. Eşcinsel ilişkilere kişisel olarak onay vermiyorum. Bununla beraber de hiçbir bireyin, hiçbir gencin, hiç kimsenin ayrımcılık yapılmasını, onun üzerinde dışlanmasını ya da ne bileyim sosyal haklarından zarar görmesini de kesinlikle uygun bulmuyorum. Ama bununla beraber sanki bu çok iyi bir şeymiş, mutlaka hani olması gerekirmiş gibi bunun normal topluma lanse edilmesini, hatta özendirilmesini de kesinlikle karşıyım. Dediğim gibi toplumda herkes istediği gibi, istediği hayatı yaşayabilir ama başkasının gözüne sokmadan yaşayabilir. Sonuçta herkes imtihan dünyası, hesabı verilecek olan merci de belli. Bizler de elimizden geleni yaptık. Allah sizden razı olsun. Şimdi sizin bu söylediğinizi ben şöyle özetliyorum. Hatta bunu 2 yıl önce Sabah gazetesi röportajında da söylemiştim. Manşete çekmişlerdi böyle bir şey. Yani o haberin manşetini öyle yapmışlardı. Biz bütün bunları anlatarak ne yapmaya çalışıyoruz? Aslında öncelikle eşcinsel ve transseksüellere yardımcı olmaya çalışıyoruz ve gençlerimizin sağlık riski açısından, hem biyolojik hem ruhsal sağlık açısından bu mutluluk getirmeyen bir durum, yaşamı kısaltan bir durum. Transseksüellik de öyle, eşcinsellik de öyle. Bundan koruyalım istiyoruz. Biz bu bireylere zarar verilsin istemiyoruz. Aksine homoseksüel lobinin, aktivitenin bu bireylere optimal sağlık hizmetini sunma konusunda engelleyici rol oynadığını, yeterince aydınlatılmadıklarını, bilgilendirilmediklerini, yanıltıldıklarını düşünüyoruz. Ve amacımız doğru bilgi vermek. Asıl zararı oradan geliyorlar. Evet, oradan alıyorlar. Ve benim söylediğim şey şudur, o manşete çekilen şey, LGBT bireylere temel hakları tamamen ayrımcılık yapılmadan verilmelidir. Buna sağlık, hukuk, yaşam, her türlü şey, temel haklar verilmeli. LGBT aktivitesiyle mücadele edilmelidir. Evet. Yani LGBT bireyle değil, LGBT Aktiviteleri aktivitesi. yani. Çünkü aktivite haddini aşıyor.
LGBT birey ve haklarıyla LGBT aktivitesini ayırt edelim. İkisi arasında çok net bir fark var. Ve bu bağlamda bilimsel literatüre dayalı olarak biz bu meseleyi konuştuk. Ama çok sık sorulan bir soru var ve yine yanlış bilinen bir konu. Eşcinselliğin dini boyutu. O da bizim ilahiyat çalışmalarımız olduğu için soruluyor. Bu bağlamda, bu konuda da benim şöyle bir tasnifim var. Bu tasnifi Diyanet yetkililerine, başkan yardımcılarının hepsinin olduğu bir toplantıda onlara sundum. Ve din dilinin de buna göre revize edilmesi önerisinde bulundum. Şöyle ki, şimdi eşcinsellik dendiği zaman bizim din algımızda, geleneksel din algısında ilk aklına gelen nedir? Allah onlara lanet etmiştir. Evet. Zaten onların işi bitmiştir. Bu yanlış bir algıdır. Benim tıbbi bilgilerle Kur'an'ı yan yana getirdiğim zaman eşcinselleri 3 gruba ayırabiliyoruz. Birincisi masum eşcinseller ya da günahkar olmayan eşcinseller. Şimdi ne demek bu? Şimdi eşcinsellik bizim bildiğimiz günah. Doğru ama eşcinsel dürtüleri var. Nedeni şu veya bu. Fakat birey haram olduğunu bildiğim için ben eşcinsel bir yaşam yaşamadım ve yaşamayı düşünmüyorum diyor. Ve bu sanılanın aksine diğer eşcinsellerden daha fazla bir gruptur. Bu bilinmez. Bunu biz biliyoruz. Nedir bu insan? Günahkar mıdır? Hayır. Herhangi bir gay veya lezbiyen ilişki yaşamadı. Bu insanın heteroseksüel bir erkeğin bir kadınla ilişki kurmak istemesi ama kurmamasından farkı var mı? Yok. Bu insan gay veya lezbiyen ilişkiyi yaşamamıştır ve dürtülerinden dolayı sorumlu tutulamaz. Çünkü ilkemiz nedir? La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Yani hiç kimse takatini aşan bir şeyden dolayı sorumlu tutulamaz. Bu insanların bizim toplumumuzdaki en büyük motivasyon kaynakları dindir. Ben haram olduğunu bildiğim için bu eylemi yapmıyorum diyor. Şimdi Diyanet yetkililerine de söyledim. Siz eşcinseller Allah onlara lanet etmiştir dediğiniz anda bu insanların elindeki en büyük motivasyon gücünü elinden alıyorsunuz. Ben zaten lanetlenmişim yani neyin mücadelesini vereceğim ki der. Öyle değil mi? Allah beni zaten lanetlemiş, benim işim bitmiş. Bu insan bu dürtülerini hayata dökmüyor ve bununla kurtulmaya çalışıyor. En büyük motivasyonu da budur. Ve bu motivasyonla bu şeyden de kurtulabilir. Bu birinci gruptu. Ne? Yani günahkar olmayan eşcinseller. Masum dediniz. Veya günahkar olmayan eşcinseller. İkinci grup günahkar eşcinseller. Kur'an zinayı da eşcinselliği de eşcinsel fiili yani gay veya lezbiyen ilişkiyi fuhşiyat olarak niteler. Evet. Zinayla eşcinsel ilişki arasında fuhşiyat olması açısından bir ayrım yapmıyor. İkisine de fuhşiyat diyor. Evet. Ve biz biliyoruz ki Nisa 15'te ve Nisa 16'da lezbiyen ve gay ilişkilerden bahsediliyor. Bu ilişkileri 4 şahitle sabit olmak koşuluyla yani kesin olarak tespit edildiği zaman gay ilişkilerde Kur'an tazir cezasını öngörüyor. Tazir cezası nedir? Fiziksel ceza mıdır, ölüm müdür? Değil. Nereden biliyoruz? Yani niye anlıyoruz onu? Biliyorsunuz zinanın cezasını 100 celde olarak ilan ediyor. Eğer burada da bir fiziksel ceza var olsaydı onu da belirtirdi. 100 celde veya 80 veya 100 daha fazlaysa daha fazla. Ama tazir diyor. Taziri nasıl anlayacağız? Eziyet falan. Şimdi eziyet mesela Ahzab 57. ayette siz Nebi'ye eziyet ediyorsunuz ifadesi var. Eşleriyle alakalı mı? Hayır, o ashab geliyor da yemekten sonra fazla oturuyor, sohbete dalıyor. Evet. Bak yüzün Nebiye. Yemeğinizi yedikten yani sonra ashab, bunu yapan ashab. Ashab siz diyor bu davranışıyla Nebi'ye eziyet ediyor, eza veriyorsunuz diyor. Bakın burada fiziksel bir şiddet uyguladılar mı? Dövdüler mi? Hayır böyle yani o davranışlar Nebi'yi üzdü, eziyet diyor işte burada. Yani buradan anlıyoruz ki bir eşcinsel ilişki varsa ve bu subut bulmuşsa demek ki bunu bir kere hoş görmeyin. Bunu söylüyor. Hatta sözel olarak
onu uyarın. Belki sözel olarak incitecek söz de söylenebilir buradan. Bu ayrı bir tartışma. Neyin muhtevası nedir ayrı bir tartışma. Ama buradan önemli olan bir şey daha var. Lezbiyen ilişkiler içinde ev hapsi öneriyor. Kur'an'ın şeyini söylüyorum, hukukunu söylüyorum ben. Bu ayetlerde yani eşcinsel fiili sabit olan, kesin olan eylemlerden ve Kur'an'ın o fuhşiyat olarak nitelediği bu fiili işleyen günahkarlardan bahsediyor burası. Hani ne diyelim? Dört dörtlük bu eylemi, bu günahı işleyen eşcinseller. Ve tâbâ ve aslaha diye devam ediyor. Yani ama eğer tevbe ederler ve ıslah olurlarsa başka bir yol aramayın diyor. Tabii. Ne demek bu? Diğer bütün günahkarlar için formül neyse bunlar için de geçerli. Tabii. Eşcinseller günahkardır bu eylemi yaptıkları zaman ve diğer bütün günahkarlar için tevbe kapısı nasıl açıksa bunlar için de açıktır. Elbette ki. Islah yolu da açıktır. Bakın tevbe kapısı da açık, ıslah. Demek ki bunlarda dönüşme ihtimali var. Buradan anlıyoruz. Neydi bu? İkinci grup günahkar eşcinseller. Bir de üçüncü grubumuz var. Onlar ne? İşte onlara da azgın eşcinseller. Lut kavmi dediğimiz zaman dayanan. Hemen böyle eşcinsellik deyince hemen Lut kavmi aklımıza geliyor ya. Geliyordu vallahi. Ama bunları anlatana kadar siz benim geliyordu. Lut kavmi sadece eşcinsel olduğu için helak olmadı. Hatta eşcinsel olduğu için helak olmadı. Ne için helak oldu? Lut kavmi sadece eşcinsel değildi. Bir, eşkıyaydı. Topluma gelen erkeklerin yolunu kesip onlara meclislerine götürüyor. Onlara meclislerde aleni olarak tecavüz ediyorlardı. Bu eylemi aleni olarak yapıyorlardı. Nereden anlıyoruz bunu? O iki elçi Lut Nebi'nin evine geliyor. Ne yapıyorlar? O iki elçiyi erkek olarak gördükleri için kapısına dayanıyorlar. Onları bize ver. Ne yapacaklar? Götürecekler meclislerine. Lut Nebi orada işte diyor ki ben size daha önce kaç defa bunu uyarmama rağmen siz hala bakın وَقْتَتَّعُونَ السَّبِيلِ yol kesiyorsunuz, insanların yolunu kesiyorsunuz. Erkeklere şehvetle yöneliyor ve bu münker, bu çirkin işi hala meclislerinizde aleni olarak hala yapmaya devam mı ediyorsunuz? Aranızda bir tek kişi dahi mi yok? Aklı başında bir insan diyor. Diyorlar ki fazla uzatma Lut. Yani bu tehdit ettiğin ceza da ne zaman gelecekse gelsin. Yani konuşma yani. Tabiri caizse alaya alıyorlar falan. Lut Nebi de çaresiz bir şekilde Allah'ım ya Rabbim ya ben ne yapacağım? Misafirlerimi alıyorlar bunlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Ben bunu elimden alıp götürecekler ve ne yapacaklarını biliyorum. Ya bu nasıl olabilir? Ben ne yapacağım? Gücüm yetmiyor. İşte azap o zaman geliyor. O zaman geliyor. Yani Lut kavmi sadece eşcinsel değil. Eşkıya, yol kesiyor. Gelen erkekleri götürüyorlar. Aleni ve entum tubsirun. Göz göre göre bunu yapıyorsunuz. Aleni olarak bunu yapıyorsunuz. Yani güncel dille açıyorum bu şeyi. Topluma gelen yabancı erkeklerin yolunu kesiyorlar. Eşkıyalık yapıyorlar. Onu meclislerine götürüyorlar. O meclislerde aleni olarak güncel deyimle grup seks ayiniyle tecavüz ediyorlar bunlar. Bunlar eşkıya yani aynı zamanda. Ve bir özellik daha var Lut kavmindeki eşcinsellerin. Bunlar biseksüel. Şimdi, çünkü kadınları... Nereden anlıyoruz biseksüel olduklarını? Çünkü ilgili ayetlerde diyor ki siz Allah'ın sizin için yarattığı eşlerinizle bırakıp veya onlarla birlikte şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Yani demek ki bunların ya yasal olarak evli eşleri var ya da böyle olabilecek yapıları var. Şimdi bir şey daha biliyoruz, ilave edelim. Biseksüellik eşcinselliğin en karanlık yönüdür. Niye öyle? Biz o konuya pek girmedik. Hiç girmedik. Şimdi biseksüellik ne demek? Yani homoseksüelliğin kendine göre bir dinamiği var. Diyor ki ben kadına ilgi duyamıyorum, erkeğe duyuyorum. Onun kendine göre bir dinamiği var ve kadın yerine erkek erkeğe ilişki kuruyor. Biseksüel ne diyor? Hem erkeğe hem kadına. Ya bu bir kere o mekanizma oturmuyor. Yani uzatmadan söyleyeyim, biseksüellik cinsel ego ve haz tatmininin her türlüsüne açık olmaktan, cinsel repertuarı olabildiğince genişletmekten, her türlü riskli cinsel deneyimi test etmekten kaynaklanan yani hedonist yaşamın
bir sonucu olarak ortaya çıkan bir eşcinsellik türüdür ve günümüzde maalesef en çok artan eşcinsellik türüdür ve eşcinseller arasında yayılan zührevi hastalıklar, viral hastalıklar, buna AIDS de dahil, o hastalıkları topluma taşıyanlar da biseksüellerdir. Çünkü köprü vazifesi görüyorlar. Şimdi AIDS hastalığı ilk çıktığı zaman sadece gay erkeklerde görülen bir hastalıktı. Hatta ilk adı Gay Related Infection Disease, baş harfi GRID. Hastalığın adı GRID idi. Yani eşcinsel erkeklerde görülen enfeksiyon hastalığıydı. Niye? Çünkü sadece gay erkeklerde görülüyordu. Ama ne oldu? Biseksüeller, yani hem erkeklerle hem kadınlarla ilişkiye giren eşcinseller bu virüsleri topluma taşıdılar. Şimdi hem erkekler hem kadınlarla ilişkiye giriyor. Onların ilişkiye girdiği kadınlarla ilişkiye giren diğer erkekler falan topluma yayıldı. Bu sefer ne oldu? Sadece eşcinsellerde olan bu virüsü topluma taşımış oldular. Yani bu açıdan da en karanlık grup biseksüellik. Dolayısıyla toparlayacak olursak, İşte zina neden yasak? Evet, Lut kavminin helak olmasının nedeni biseksüel olmaları, azgın olmaları, eşkıyalık yapmaları, sadece eşcinsellik olmaları değildi yani. Dolayısıyla dini terminoloji olarak açısından eşcinselliği 3 gruba ayırıyoruz. Birincisi masum eşcinseller. Eşcinsel dürtüleri var ama bunlardan kurtulmak istiyor, eyleme dökmemiş. Evet. İkincisi günahkar eşcinseller. Eşcinsel ilişkileri var. Bu günahkar oldukları kesin. Tövbe kapısı ve ıslah açık. Üçüncüsü de azgın eşcinseller. Bunlar sadece eşcinsellik yapmıyorlar. Taşkınlık yapıyorlar, azgınlık yapıyorlar, topluma eşkıyalık yapıyorlar falan. Günümüzde LGBT aktivitesinin azgınlaşmış halini bunlarla kısmen ilişkilendirebiliriz. Çünkü onlar eşcinselliği topluma dayatmaya çalışıyorlar günümüzde. İşte eşcinsel bireyleri değil ama bu aktiviteyi yasaklamamız gerekiyor. Evet. Devletin de bizim de bunlara karşı olmamız. Çocukları da kattılar. Çocukları da katıyorlar. Eşcinsellere karşı mağduriyet algısını gidermek için mücadele eden biz zeminden çıkıp eşcinselliği, transseksüelliği topluma dayatır hale, norm haline getirmeye çalışan bir mücadeleleri var. Ben yandım, herkes yansın. Ben bütün konferanslarımda da söylüyorum. Bu konferansı ben size saatlerce de versem, bu kitaplardaki gibi bir sistematiği takip ederek anlatma şansım yok. Bu konuyu artık bu kitaplarımıza havale edeceğiz. Evet. Yani ben burada ne kadar sistematik bir anlatı yapsam da o kitaplardaki sistematiği, örneği, dayanaklandırmayı vesaire sağlamamız mümkün değil. Çünkü yazarken onu hataları ayıklıyoruz, madde madde yazıyoruz, kaynakları gösteriyoruz. Kitaplarımıza müracaat etmelerini öneriyorum. Biz aslında format olarak da kitapları hediye ediyoruz takipçilerimize. Şöyle bir şey söyleyeceğim hocam. Bu kitabınızdan gerçekten çok ihtiyaç sahibi olup da okumak isteyip ama alamayan. Tamam. Yani ama bunun ayrımını yapamıyoruz. Neden? Çünkü bizim canlı yayınımız da var. İlk defa orada dinleyenler, yani Perşembe günü saat 17'de program yayınlandığında o zaman herkes, ilk izleyenler o zaman ben bu kitabı istiyorum diyor. Mesela cumartesi vakit ayıranlara kitabı ayıramıyorum. Bunun ayrımını nasıl yapacağım bilmiyorum. Sadece vicdanınıza bırakıyorum. Gerçekten bu kitabı almak isteyip de alamayacak durumda olanlar Instagram DM hesabımızdan bize yazabilirler diyelim. Böyle bir güzellik yapalım. Peki ben yani herhalde bitiriyoruz. Yani inşallah maksadımızı anlatabilmiş olduk. Sorularınız çok kaldı mı bilmiyorum. Artık kaldıysa kitaba havale ediyoruz. Ya da en kötü ihtimal ben konuk aldığınız için teşekkür ediyorum. Hocam biz asıl çok teşekkür ederiz. Bu kadar yoğunluğunuzun arasında çok vaktinizi ayırdınız. Allah bin kere razı olsun. Yine tekrar ediyorum. Rabbime dua ediyorum şu mübarek saatlerde. Saatlerdir burada hiç kıpırdamadan oturuyoruz. Yani ne günahınız olursa olsun sadece bu kardeşlerimize bu yardımlarınızdan dolayı Rabbim bunları salih ameliniz saysın ve sizi direkt cennetine alsın diyoruz. İnşallah. İzlediniz, dinlediniz. Yorumlarınız ve katkılarınız bizim için önemli. Hanelerinize sahip olun. Hanelerinize selam edin. İnşallah Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.